Birkaç çiftçi ve nakliyeci, bir süre kumar masasının etrafında dolandı. Belki Dago ile Munoz arasında bir kavga çıkar diye umut ediyorlardı. Ama bu umut bile, az sonra duyulan nal sesleriyle yok olup gitti. Akarsuyun karşısındaki Kızılderililerin varlığından tamamen habersiz ya da bunu hiç umursamayan iki genç Meksikalı, katırlarıyla ortak odanın loş ışığına doğru yanaştı ve selam verdi. Ola. Sanchez, heyecanlı hikayelerini dinlemek için aceleyle dışarı çıktı. Onları karşıladı, birkaç fişini paraya çevirdi ve kendisiyle arkadaşlarını da alıp oradan uzaklaştı. Barmen başını kapıdan uzattı. Bitişikteki o odaya. Crane, Watts ve sözleşmeli doktor olarak bilinen yarı askeri yetkilinin oturduğu yere baktı. Muhtemelen başkalarının gelmesini bekliyorlardı. Barmen onlara Meksikalıların yaptıklarından bahsetti. O sırada Case, gergin ve sinirli bir şekilde odada yürüyordu. Aniden ilgiyle başını kaldırdı ve hızla karanlığın içine daldı. Sonra Bentley geldi. Tam o esnada birkaç nakliyeci ve çiftlik işçisi gürültü çıkarıyordu. Case ise her zamankinden daha vahşi, daha hırçın görünüyordu. Kızılderili olsun ya da olmasın. O Meksikalıların eski Sanchez yerine inmiş olması gerektiğini ilan edip duruyordu. Sonra Bentley onun nabzını hissetti, peş peşe sorular sordu. Onu biraz konuşmak için bir köşeye çekti. Sonunda Case'i, Crane'nin, kulübe olarak adlandırılan kütük evindeki boş odada uyumaya ikna etti. Ve onu oraya götürdü. Crane, onun son dönemdeki bu krizleri hiç de hayra alamet şekilde atlatamadığını söyledi. O pazar öğleden sonra, Case'in eski söğüt bahçesinden ayrılıp subayların odasına neden gittiğini kimse asla açıklayamayacaktı. Ama gitmişti işte. Çünkü, Suitstown, sakinleri onu görmüştü. Daha sonra en uzun yoldan dükkana geri çekilirken, herkesten köşe bucak kaçıyor ve çok sarsılmış görünüyordu. Bir şekilde doktorun odasına gittiği, yarı sarhoş halde Teğmen Harris'in odasına daldığı biliniyordu. Orada bir hır çıkarmış ve dışarı çıkması emredilmişti. Söylentilere göre, kendisiyle Teğmen Willett arasında da sert bir olay yaşanmıştı. İkisi de bu konuda tek kelime etmemişti. Doktor ise nöbetçiye bu olay hakkında hiçbir şey bilmemesi için kesin emir vermişti. Zaten nöbetçinin de bildiği çok az şey vardı. Sadece havada bir huzursuzluk olduğunu seziyordu. Dükkanda ve genelde tüm garnizonda, Case'in artık kendini kaybedecek, sorumsuzlaştıracak kadar içtiği konuşuluyordu. Bu haldeyken karakola çıkıp kendini rezil etmişti. Sonra, içkiyi tamamen kesmek yerine aniden azaltmayı denedi. İşte bu yüzden, sonrasında çok daha gergin bir durum ortaya çıktı. Ve bu durum, iyileşmek yerine her geçen saat daha da kötüye gidiyordu. Onu sakinleştirdim, dedi Bentley. Tabii sözünü tutması koşuluyla. Sonra Crane'ye iyi geceler dileyerek garnizona doğru yürüdü. Gittiğinde, Generalin Turner'ın raporu ve Munoz hakkındaki hikaye yüzünden oldukça huzursuz olduğunu gördü. Birlikte tekrar dükkana gittiler. General ve doktoru, bir melezin, o tüyün üzerindeki gizemli mesajı yorumlamasını istiyorlardı. Ama o saate kadar orada hiç kimse kalmamıştı. Birlikte Case'e baktılar. Onu uykulu ve tamamen kayıtsız bir halde buldular. Ama hem komutan hem de sadık müttefiki, onun yarı mırıldanmış sözlerini net bir şekilde duymuştu. Tonio'nun hayatındaki tek amacı belliydi. Case'in bir gece ve gündüz daha işe yaramayacağından memnundular. Sonra Bentley, bu sonucu diğer hastasına aceleyle ulaştırdı. Biraz sonra general, onunla birlikte bir ziyarete daha gitti. Amaçları Harris'i yatıştırmak ve rahatlatmaktı. Çünkü hasta subay, yatakta kalmaktan dolayı adeta deliye dönmüştü. Havada tuhaf bir şey vardı. Uğursuz bir şey. Daha sonra, içeride ağır ve sıkıcı bir üçlü cribbage maçı devam ederken, saat 11'den hemen sonra Willett hızlı adımlarla içeri girdi. Strong aslında neredeyse kalkıyordu. Lehine çözülmemiş bir hesap olmasına rağmen eve gitmek üzereydi ki, Willett bunu hemen halletmeyi önerdi. Hepsi yorgundu, yatmaya hazırdı. Sadece Willett'in ayrılması ve karakoldan çıkmadan önce şu işleri düzeltmesi gerektiği için ayakta kalmışlardı. Cribbage oyunu, o içeri girince bıçak gibi kesildi. Crane, onunla birlikte iç ofisteki özel masaya geçti. 5 dakika sonra oradan çıktı. Eskisi gibi neşeli ve keyifliydi. Tekrar oturmayı reddetti. Gülerek, bu oyunun intikamını daha sonra alacağını söyledi. Herkes için bir gece içkisi istedi.
Odadaki herkese samimi bir şekilde iyi geceler dileyip veda etti. Strong da hemen onun peşinden dışarı çıktı. "Aman tanrım," dedi Crane. "Belki bir centilmen gibi oynamıyor ama borcunu bir centilmen gibi ödüyor." Bunu söylerken, kasanın içine kalın bir rulo hazine banknotu kilitledi. Sonra o, Watts ve hayal kırıklığına uğramış yardımcı doktor yataklarına gittiler. Salondaki birkaç müşteri de içki parasını ödeyip kalkınca, barmen kapıları kilitledi. Sadece ortak odada, dükkan hakkında fısıltılar yükselmeye devam ediyordu. Sabah Crane'nin anlattığına göre, gece kulübeye vardığında eline bir mum almış ve sessizce arka odaya geçmişti. Orada Casey'i yatakta bulmuştu. Ya uyukluyordu ya derin bir uykudaydı ya da uyuşturucunun etkisindeydi. Her neyse, konuşacak durumda değildi. Şapkası, montu ve pantolonu bir sandalyede asılı duruyordu. Ayakkabıları yatağın ayak ucunda, saati ise masanın üzerindeydi. Parası zaten tüccarın kasasında güvendeydi. Yatağın başucunda biraz ilaç ve bir kaşık duruyordu. Odada, Crane'nin elindeki mum dışında hiçbir ışık yoktu. Tek pencere sıkıca örtülmüştü. Tahta boşluklarından içeriye yeterli hava giriyordu ve pencere kanadı, dışarıdaki köpeklerin içeri girmesini engellemek için aşağıya kadar indirilmişti. Sonra Crane de yatağına gitti ve neredeyse anında uykuya daldı. Saat 1'den sonra hiçbir şey duymadı. Ta ki o şok edici haberle adamlar, çift kilitli kapısını yumruklamaya başlayana kadar. Strong, onu ilk uyandıranlardan biriydi. Ve Strong'un yüzü kireç gibi beyazdı. Ya da korkudan öyle görünüyordu. Nöbetçiler gece yarısını ilan etmeye başladığında, Willett'i ofiste tek başına bırakmıştı. Ona birkaç saat dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Willett, görünüşe göre son derece iyi bir ruh halindeydi. Birkaç sayfa yazı yazıyor ve zarfların üzerine adresleri karalıyordu. 20 dakika içinde arkandan geleceğim, demişti. Benim de biraz uyumam lazım. Şu ufak işi bitirir bitirmez kalkacağım. Strong, bunu duyduktan sonra neredeyse kafasını yastığa koyar koymaz uyumuştu. Ve çok geçmeden, Teğmen Willett'in vurulduğu haberini getirmek için içeri dalan nöbetçi onbaşı tarafından dehşetle uyandırıldı. Silah patladığı anda, nöbetçinin daha sonra anlatacağı gibi, gökyüzünde azalan ay, donuk bir hilal gibi parlıyordu. Doğu tepelerinin üzerinde, vadiye hafif, cılız bir ışık yayıyordu. Turner'ın kendi adamlarından biri güneydoğu köşesinde nöbetteydi. Uzaktan gelen o tek el silah sesinin hemen ardından, onbaşıyı öyle heyecanlı, öyle öfkeli bir çığlıkla çağırdı ki, oraya koşan piyade astsubayı, Meksikalı yük taşıyıcıları arasında çıkan basit bir kavga yüzünden bu kadar gürültü kopardığı için, nöbetçiyi azarlamaya niyetlendi. "Ne nakliyecisi, komutanım," dedi 6 numara. "Vurulan Teğmen Willett, eminim. Ofisten 20 dakika önce çıktı ve doğrudan güneye, Crane'nin kulübesine doğru gitti. Bahse girerim işini bitirdiler. Ve birkaç dakika sonra onu bulduklarında, gerçekten de işinin bittiği anlaşılıyordu. Karakolu koruyanlar hariç tüm muhafız alayı, onbaşının çığlığı üzerine hızla olay yerine koştu. Garnizondaki diğer askerler de bir yangın olduğunu düşünerek dışarı fırladı. Kulübenin yaklaşık 300 metre güneydoğusunda. Onu yüzüstü yere kapaklanmış halde buldular. Yüzü, sanki toprağa zorla gömülmüş gibiydi. Bilincini kaybetmişti ve o an için tamamen ölü görünüyordu. Onu sırt üstü çevirip yüzüne su sıçrattıklarında, üzerindeki kumu sildiklerinde bile ne bir yaşam belirtisi ne de bir kurşun yarası görebildiler. Doktor, nefes nefese koşan bir habercinin ısrarıyla olay yerine varana kadar. Sol koltuk altındaki o küçük kurşun deliği fark edilmedi. Sızan kan, tamamen iç çamaşırına emilmişti. İç kanamadan korktular. Üniformasını hızla çözüp başka bir yara aradılar ama başka hiçbir şey bulamadılar. Crane, daha iyi bir ışık olduğu için onu kendi odasına taşımalarını istedi. Bazı askerler Teğmen'i Crane'nin yatağına yatırırken, diğerleri çevredeki söğüt ağaçlarının arasında suikastçının izini dikkatle sürüyordu. Bir grup asker ise içeri girip Casey'i sarstı. Ama o ağır, aptalca bir uykunun kollarındaydı. "Domuz gibi uyuyor," dedi öfkeli birkaç asker. Doktor ise onun uyuşturulduğunu ısrarla belirtiyordu. Sonra Bentley geldi. Bir iki hizmetçi hariç, Strong ve Crane'yi odadan dışarı çıkardı. Ta ki general gelene kadar. Yüzü bembeyaz olmuştu. İçeride ne kadar umut kaldığını sordu. Ama doktordan sadece şüpheli, umutsuz bir baş sallama aldı.
General oradaki bir sandalyeye çöktü. O hüzünlü, beyaz başını ellerinin arasına gömdü ve kendi kendini suçlamaya başladı. "Hepsi benim suçum, bunu ben yaptım," diye fısıldadı. "Şimdi her şeyi net görüyorum. Onu ölüme gönderen o sözleri, ben söyledim." Sonra bu deneyimli asker, Bentley ve Crena'ya olayın ardındaki hikayeyi anlattı. Bentley'nin zaten bildiği gibi, Harris'i o yatakta tutmak. O gece Tonio'yu bulmaya gitmesini engellemek için çok uğraşmıştı. Kızılderili'ye daha kolay ulaşılabilecek bir güne kadar beklemesini istemişti. Harris'in yanından ayrıldığında saat epey geç olmuştu. Ofiste ışıkların yandığını görünce şaşırmıştı. Orada, tamamen yapayalnız bir halde Willett yazı yazıyordu. General, Willett'e tüyün üzerindeki mesajı ve Harris'in Tonio'yu hemen bulma arzusunu anlatmıştı. Harris hala Tonio'nun tamamen haksızlığa uğradığını ya da en azından tamamen yanlış anlaşıldığını düşünüyor, demişti general. Ve bir Kızılderili olmasına rağmen, Tonio'nun düşündüğümüz gibi intikam peşinde olmadığını söylüyor. Tonio, kendisini öldürme girişiminden şüphelenildiğini biliyor ama içeri girip yargılanmak istiyor. Tek istediği adil bir oyun ve Krook'un önünde yargılanmak. Sonra, diye devam etti Archer. Willett'e o gece Bennett'te Tonio'ya bir eldivenle vurup vurmadığını açıkça sordum. O da isteksizce kabul etti. Tonio'nun küstah ve itaatsiz olduğunu, bu tarz adamlarla her zaman böyle davrandığını söyledi. Belki Tonio gibi adamlarla çalışmak baştan aşağı bir hataydı ama daha önce onun gibi bir Kızılderiliyle hiç karşılaşmadığını belirtti. Ona ciddi bir hata yaptığını, bunu fark ettiğini ve durumu telafi etmek için Tonio'ya haber uçurmakta zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledim. Willett, ilk fırsatta bunu yapacağını söyledi. Tonio'yu buraya nasıl getireceğini bildiğini ve onunla erkek erkeğe konuşacağını ifade etti. Ona, vadiden ayrılmadan önce bunu yapmasının iyi olacağını, belki sabah çıkarken halledebileceğini söyledim. Ama, "Tanrım," diye feryat etti zavallı Archer. Bunu söylerken, doktorun ve hizmetçilerin hala üzerinde uğraştığı o hareketsiz, cansız bedene bakıyordu. Onun bu gece, bu karanlıkta dışarı çıkacağını asla hayal edemezdim. Bir konuşma için işaret vereceğini, böylece muhtemelen Tonio ile zirvenin yakınında buluşacaklarını söylemişti. Kulübede ölümcül ve son derece ciddi bir sessizlik hakim olmuştu. Yan odada ise büyük bir hüzün vardı. İki kadın, Bayan Archer ve Bayan Stannard, acı gerçeği saklayamayarak zavallı Lilian'ı teselli etmeye, onu yatıştırmaya çalışıyordu. Tüm subaylar ayağa kalkmış, hareketlenmişti. Bazıları kapıda, yüzü kederden griye dönmüş komutanlarıyla görüşüyor. Diğerleri ise söğüt ağaçlarının arasında ve derenin aşağısında ipucu arıyordu. Çok garip bir gerçek ortaya çıkmıştı. Sadece tek bir kurşun sesi duyulmuştu. Ve vücutta sadece tek bir kurşun deliği bulunmuştu. Yapılan ilk inceleme, merminin bir kaburgaya çarparak içeride bir yere saptığını gösteriyordu. Fakat Teğmen'i asıl yıkan bu değildi. Kurşun sadece geçici bir bilinç kaybı yaratmıştı. Onu bu uzun süreli sersemliğe, bu ölümcül komaya sokan şey, başının arkasına birden fazla küt aletle indirilen darbelerdi. Willett bir kez bile bilincini geri kazanamamıştı. Bentley'nin dediğine göre, muhtemelen bir daha asla geri kazanamayacaktı. Doktor ciddi bir beyin sarsıntısından korkuyordu. Kaptan Turner, en iyi adamlarından bazılarını yanına alarak derenin aşağısına doğru ilerliyordu. Turner'ı tanıyan herkes, onun hiçbir izi beceriksizce ezmeyeceğinden emindi. Batı kıyısındaki birkaç patika söğütlerin arasından geçiyordu. Ancak sadece bir tanesinde taze izler vardı. Burası, Meksikalıların ve Katırların eski Sanchez bölgesine doğru kaçtığı yoldu. Zaten güçlü bir askeri grup o yöne aramaya gönderilmişti. Ama bu arada Turner, açıkça belirttiği gibi, geçit çevresindeki Tonio'nun izlerini arıyordu. Çünkü zavallı Willett, alt geçitten tam 40 adım uzaklıkta bulunmuştu. Ve o gece orada olan hiçbir erkeğin ya da kadının zihninde, başka bir suçlu ihtimali yoktu. Kimse başka bir açıklama beklemiyordu. Derenin her iki kıyısının da yukarısı ve aşağısı tamamen taşlıktı. Bir Kızılderili'nin ayak izlerini buralarda kolayca gizleyebileceği gerçeği, İzlerin neden bu kadar az olduğunu açıklıyordu. Yine de geçit boyunca ve doğu kıyısında, yaralı subayın yattığı yerin yakınlarında, en erken gelen gözcü askerler Apache Mohawk'ların mokasen izlerini fark etmişti. Tonio'nun kendi kabilesinin izleriydi bunlar.
İzlerin üstünün kapatılmaya çalışıldığını görüp işaretlemiş ve kanıtları koruma altına almışlardı. Bu durum tek başına neredeyse kesin bir kanıttı. Ama arkasından daha fazlası gelecekti. Willet'in kendi ayak izleri kolayca bulundu ve takip edildi. Düz ve hızlı bir şekilde 6 numara noktasından evlerin karşısına geçmişti. Mağazaya 100 metre kadar yaklaşmıştı. Muhtemelen barda kalan o loş, donuk ışıklar ilgisini çekmişti. Çünkü ayak izleri, yoldaki onlarca başka izle birleşene kadar o tarafa yöneliyordu. Kısa süre sonra izler tekrar netleşti. Dükkan ile kulübe arasından, alçak kütük binanın arkasından dolaşıyorlardı. O esnada muhtemelen Crane, Watts ve Case odalarında derin bir uykudaydı. Teğmen, sanki kulübenin arkasında biraz duraklamış, birini aramış gibi hareket etmişti. Sonra doğrudan ötesine geçmiş, geçidin güneyindeki en yakın söğüt yığınına yönelmişti. İşte tam orada, bir mokasen baskısının, San Francisco yapımı askeri botun izinin üzerine bindiği açıkça görüldü. Kumların yırtılmış ve ezilmiş halinden, orada ölümcül bir boğuşmanın yaşandığı anlaşılıyordu. Ayrıca, bu mokasen baskısı hala ıslaktı. Taşların üzerinden, Willet'in düştüğü yere kadar yukarı çıkmıştı. 1-2 saniye duraklamış ve sonra hızla arkasını dönmüştü. Bu noktada dere, kayalık sığlıklar üzerinden mırıldanarak akıyordu. Ayakları ıslatmadan, kayadan kayaya atlayarak geçmek mümkündü. Ancak burayı geçen kişi belli ki çok acele etmiş ve dikkatsiz davranmıştı. Bir ayağı suya batmış, kaymış ya da geride kalmıştı. Kıyı boyunca ilerlerken basılan yerler sırılsıklam olmuştu. Fener ışığının belirlediği gibi. Geçitteki sakin havuzun hemen altındaki geniş basamaklarda belirgin bir iz bırakacak kadar ıslaktı. Burası, kıyılar yine alçak ve kumluydu. Karşı kıyıya ve en uzaktaki taşa doğru yayılan o leke, öyle koyu bir sıçramaydı ki. En öndeki çavuş, fenerini havaya sallayarak arkasından gelenlere seslendi. "Dikkat edin, bu kan." Ve gerçekten de kan olduğu kanıtlandı. Hem orada, hem de karşı kıyıda. Yine de ilginç bir şekilde, Willet'in düştüğü kumlarda tek bir damla bile kan görülmemişti. O halde saldırganlar da bu dövüşten yara almadan kurtulamamıştı. Silahsız olmasına rağmen, Teğmen hayatı için çaresiz ve amansız bir mücadele vermişti. "Şimdi onu yakalama zamanı," dedi Turner. Raporu General Archer'a götürürken sesi kararlıydı. Tonio, muhtemelen arkasında sahte bir koku bırakarak Mayo'yun ekibinden kaçmayı başardı. Ama şimdi takip etmemiz gereken gerçek bir kan izi var. Bir takım atlı göndereyim, gün doğmadan bu çeteyi kıstırabiliriz. Saat 2'ye geliyordu. Yoğun askeri kollar, ellerindeki fenerlerle doğu kıyısından aşağıya doğru ilerliyordu. Söğüt ağaçlarının arasında adeta ateş böcekleri gibi uçuşuyorlardı. Turner, yanındaki birkaç adamıyla birlikte hızla geri döndü. Karakolda aceleyle eğir atılıyordu. Ama her şey, uzun antrenmanların getirdiği o kusursuz hassasiyetle yapılıyordu. Saat 2.30'da, fenerlerin ışığı ve peşinden giden atlıların sesleri uzakta. Gecenin içinde kayboldu. O sırada Sanchez yerinden geri dönen bir onbaşı. Munoz ve bazı arkadaşlarının da aramaya katıldığını bildirdi. Üstelik zaten önemli bir ipucu elde etmişlerdi. Kaptan Turner, komutana saygılarını ileterek bu haberi önden göndermişti. Bonner, Buckets ve Strong'un gözleri önünde. General paketi teslim aldı. Ağır bir paketti. Turner'ın kendi kaslı boğazından çözüp çıkardığı kırmızı ipek bir mendile sarılmıştı. İçinden bir kağıt parçası yere düştü. Yardımcı subay hemen onu yerden alıp şefine uzattı. General, loş mum ışığının altında, kağıttaki sözleri yüksek sesle okudu. "Bunu Harris'ten, en azından bu gece saklamak iyi olur." Biraz sersemlemiş, neye uğradığını şaşırmış görünen Archer, ipek mendilin kıvrımlarını yavaşça açtı. Ve ofis masasının üzerine, Willet'in o pazar gecesi vadideki tehlikeli macerasında kaybettiği eski kalibre 44 model Colt tabancasını koydu. İşte, silah tam karşılarındaydı. Üzerindeki özel yazısıyla birlikte duruyordu. Haznesindeki her bir mermi yuvası hala doluydu. Öldürücü kurşunlar mum ışığında soğukça parlıyordu. Archer yavaşça parmağıyla horozu geri çekti. Silindir büyük bir gürültüyle, yavaşça döndü. Ve namlunun arkasındaki o ana oda, yavaşça görünür hale geldi. Kapkaraydı. Barut lekeleriyle doluydu. Ve, boştu. O zaman, bir el ateş edilmişti. Ve bu çok yakın bir zamanda olmuştu.
Peki bu silahı Tonio'dan başka kim ele geçirmiş olabilirdi? O tetiği, Tonio'dan başka kim çekmiş olabilirdi? Turner ve adamları tüm gece, ertesi gün ve ardından gelen gecenin büyük bir kısmında yoktular. Sonra, 3 ya da 4 kişilik takımlar halinde geri çekilmeye başladılar. İkinci gün öğlene doğru kaptan, ana birlikle birlikte geri döndü. Moralleri bozuktu, kafaları şaşkındı. Pikachu yakınlarındaki yolu kaybetmişler, tekrar bulmuşlar, sonra yine kaybetmişlerdi. Dağ eteklerini didik didik etmiş, Maazatzal'ın doğu yüzünü keşfetmişlerdi. Ancak sonuç değişmemişti, eli boş dönüyorlardı. Sanchez grubunun bazı üyeleri destek vermişti. Munoz ve Jaws en enerjik şekilde yardım etmişti. Ancak elde edilen tek şey, Willett'in tabancasıydı. Peçi, Sanchez, elbette hiçbir yerde görünmüyordu. Kendi hesap vermesi gereken işleri vardı. Büyükbaş dolandırıcının eve dönüşüne karşı açıklaması gereken durumlar vardı. Ve bu yüzden, Sakson toplumundan köşe bucak kaçıyordu. Turner açıkça huzursuzdu ve utanmıştı. O ve birliği, süvarilerimizde bulunabilecek en usta karavanlardandı. Ki eski Arizona günlerinde bu pek de önemli bir şey değildi. Turner, Tonio'nun nöbet hattına yaklaşmaya cesaret ettiğine inanıyordu. Düşmanını geçitlere çekmiş, orada bir ya da iki grubunun yardımıyla onu neredeyse öldürmüştü. Ardından da dağların yamaçlarına kaçmıştı. Turner'a göre, Tonio ya da halkından biri yaralıydı ve ele geçirilebilirdi. Patika, 1 mil aşağıya kadar kolaydı. Sonra, zorlaşmıştı. Turner, Munoz'un teklif ettiği yardımı ve ekibinden bazılarını kabul etmişti. Görünüşe göre hepsi çiftliğe vardığında, durum farklıydı. Daha önce karakoldan gelen ilk kaşifler, Çavuş Connolly ve ekibi tarafından püskürtülmüşlerdi. Onlar, gövde teslimini uyuyor, demişti. Oysa gece erken saatlerde bir oyun oynanıyormuş gibi görünüyordu. Çünkü bu eşyalar da görülüyordu. Ayrıca, orta düzeyde sıvı mezcal tedariği de vardı. O zamanlar mezcal, Gila'nın kuzeyinde damıtılmıştı. Meksika'dan getirilirdi. Hatta getirildiğinde, sinsi yollarla getirilirdi. Sadece Gringo viskisi veya Alman birası alınabiliyorken ayıklık örneği olan, Grazer, paketçileri. Bazen mezcalın fısıltısına bile koşup koşarlardı. Ama işte, mezcal vardı. Ve en azından Sanchez'in, kıyafeti, neden bazıları, ayık ve işe uygun olanlar oradaydı. O zaman, sersemlemiş yatan 3 kişinin Monte'de yatıracak parası vardı. Hem nakit hem de bilinç onları terk edene kadar, mezcal ile birlikte bulunmuşlardı. Ve tüm bunlar, silahlı saldırıdan önceki akşam dükkandan ani bir kaçışın gelmesini açıklıyordu. Tonio'nun o gün kendisinin ve arkadaşlarının izlerini dere boyunca birkaç yerde gösterebileceğini şiddetli şekilde iddia ediyorlardı. Ancak bu enerjik ve esmer İnka oğulları, ellerinde liderlik fırsatı ve silahlı askerlerin desteği varken bile, Tonio'yu ya da kabilesinden birini asla bulamadı. Tonio, iyi ya da yaralı olsun, onlar için çok temkinliydi. Saatlerce süren övünme ve böğürmelerden sonra, ellerinde hiçbir şey kalmamıştı. Birkaç dağınık ayak izi ve Munoz'un sansasyonel hikayeler anlattığı o bir tek tabanca. Başka hiçbir iz yoktu. Munoz, onu ay ışığında parıldarken bulduğunu söylüyordu. Alçaktan, Squadron Peak'in zirvesine giden yolun hemen eteğinde ve sağında. Hikayesi gerçekten de o kadar olumlu ve inandırıcıydı ki. Turner'ın en aktif askerlerinden bazıları Munoz'un muhtemelen orada olduğunu düşündüğü kaçakları aramak için zirveye tırmanmıştı. Bu sırada değerli zaman kaybolmuştu. Jaws de ona katılmıştı. Maazatzal'ın kayalarının arasında, gün doğmadan bu değerli müttefikler şaşkınlık yaşadı ve yoruldu. Her birine bir matara ve bir porsiyon kraker verildi. Kulübeye doğru topallayarak geri dönmeye terk edildiler. Turner ise ilerlemeye devam etti. Dükkanda iyileşiyorlardı. O sırada onun halkı Alm'de tekrar ortaya çıktı. Her biri, birbirinden alaycı ve iltifatsız şeyler söyledi. Ayrıca, Meksikalılar arasında iç anlaşmazlıklar vardı. Dago'nun Munoz'a olan tiksintisi yeniden alevlenmişti. Bu sırada, mezcal yardımıyla paralarını kaybetmiş yaralı üçlü, kulübede sessizce dolaşıyordu. Tarif edilemez şeyler gibi görünüyorlardı. Rüşvetçiler düştüğünde, dürüst adamlar fayda sağlar. Tabii bilge ve uyanık olurlarsa. Ve şimdi, avantajlı bir şeyler öğrenilebilirken, garnizonun ilgisi generalin odasına odaklanmış gibiydi. Harold Willett'in taşındığı yere. Hala akılsız ve çaresizdi.
Bentley yaşayacağını söyleyemezdi. Ancak, henüz atılmamış ve onu öldürebilecek o kurşuna inandığını söylediği duyulmuştu. Archer ile cerrahı arasında bir fikir ayrılığı vardı. Kulübe, böyle bir durumda hasta için uygun bir yer değildi. Düşük zemindeydi. Yüksek tavanlara rağmen sıcak ve havasızdı. Bentley, onun lastik kum üzerinde hastaneye taşınmasını diliyordu. Archer ise, onu odasına götürün, Bayan Archer ilgilenecek, dedi. Ve bu şekilde emredildi. Bentley, o kurşunu, eski usul, yumuşak kurşun tıpayı bulmak istiyordu. Ve aradığını buldu. Neyse ki kurşun, Willett'in anatomisinde birkaç inç boyunca hayati bir organı delmeden geçmiş. Derinin altında kalmıştı. Çok az zaman ve zahmetle kesilip çıkarıldı. Bir kenara bırakıldı. Gelecekte referans olması için mühürlendi. Tabii ki ateş başladı. Ve Archer, daha sadık hemşirelerin nerede bulunabileceğini sordu. Hastanın kendi annesi yokken, hangi kadının bundan daha iyi bir hakkı olabilirdi ki? Zavallı Bentley bunun için değil. Daha çok kendilerini ve hastayı yıpratabileceklerinden endişeleniyordu. Willett, yavruları generalin karanlık koridoruna taşındığında ateşli bir deliryum içinde gevezelik ediyordu. Hasta, onun için hazırlanan beyaz beşiğe götürüldü. Burada önce Bayan Archer ve Bayan Stannard hemşire olarak görevlendirilmişti. Bentley bu düzenlemeye başını salladı. Daha sonra Harris'e konuştu. Harris, düşünceli, endişeli ve huzursuz bir şekilde oturuyordu. Bentley ona tabancanın keşfini anlatmıştı. Ve, Tonio'nun cinayet girişimiyle olan o evrensel bağlantısını. Harris yorgun bir şekilde başını ellerinin üzerine eğdi. "İnanmayacağım," dedi. Söyleyebildiği tek şey buydu. Bir çavuş ve 6 adam. Black Mesa boyunca saha kolonunu bulmak için raporlar ve emirlerle yola çıkmıştı. Bir koşucu McDowell'e haberle gönderilmişti. Diğeri ise Camp Sandy'ye yollanmıştı. Burada bölge komutanı Albay Pelham, genç kurmay subayına yönelik suikast girişiminin detaylarını veriyor ve herkesi uyarıyordu. Tonio'yu gördükleri anda tutuklamalıydılar. Bu olay, her kışla, yemek yeri ve karakoldaki toplantıda konuşulan tek konuydu. Mağazada sürekli yorum ve spekülasyonların odağı olmuştu. Tonio'nun suçlu olduğu konusunda, kimsenin en ufak bir şüphe dile getirdiği duyulmadı. Bazıları, Tonio soyundan bir Kızılderiliyi dövmeye cesaret eden herhangi bir adamın, subay, asker ya da sivil olsun, bundan daha azını beklememesi gerektiğini söylüyordu. Tek soru şuydu, Tonio, kurbanını silahsız bir şekilde oraya nasıl çekmeyi başarmıştı? Ve neden intikamını yarım bırakmıştı? Subaylar sırasındaki kamuoyu görüşüne karşı çıkan tek kişi Teğmen Harris'ti. Dükkanda ise cevap vermeden sessizce oturan tek bir adam vardı, muhasebeci Bay Case. Kitaplarıyla meşguldü. Kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışıyordu. Masasında saatlerce oturuyordu. Neredeyse her şeyin duyulabilir olduğu bir yerde. Her teoriyi dinleyerek konuya dair dudaklarını bile açmadı. Çünkü tüm anlatımlara göre Teğmen bunu kendi başına çıkarmıştı. Ve asla yalnız dışarı çıkmaması gerektiğini söylemişti. Silahsız olmaktan çok daha öte bir durumdu bu. "Sen de onu pek sevmezdin," diye açıkça ortaya koydu Bonner. Trajediden 2 gün sonraydı. Ve bir şekilde doktorun odasında, aralarında çıkan bir tartışma söylentisi tekrar dolaşmaya başlamıştı. "Sevmezdim," dedi Case, rahatsız bir şekilde. Wood, hesaplaştı. Archer'ın olaydan sonraki gündüz saatlerinde yaptığı hızlı soruşturma sırasında, Bentley yeni bir bilgi verdi. Willett ile Case arasındaki huzursuzluğu komutana bildirmeyi bir görev bilmişti. Bunu, Case'in kart işlemlerinden sonra yaşadığı aşırı heyecana bağlıyordu. Archer, muhasebecinin ardından gelen bu üzücü olayda tamamen günahsız olduğuna inansa da durum netti, hem o hem de Bentley. Herkesin Case'in bu konudaki olası bağlantısını araştıracağını biliyordu. Crane ile birlikte, silah sesi duyulduktan 2 saat sonra Case'in mağaza binasındaki kendi sığınağını ziyaret ettiler. Alışık olduğu yerindeydi. Case'in tabancası, her haznesi doluydu. Ve kabzasında ince bir toz tabakası vardı. O zaman, Case'in tabancası kullanılmamıştı. Bentley içeri girip ilaç bardağını inceledi. Saat 4'e doğruydu. Görünüşe göre Case, Bentley'nin dediğine göre, en az 4 doz almış olmalıydı. En azından o kadar miktar gitmişti. Ve Case o kadar derin uyuyordu ki, neredeyse uyanık kalamıyordu. Ağır ve bitkin bir şekilde, uyuyarak geçmesine izin verilmesi için yalvarıyordu.
Sanki yine içiyormuş gibi sanılıyordu. Bentley, Case'in bir çizmesini çıkardı. Ona takılan izler her yerdeydi. Dükkan, kulübe ve dere çevresinde bulunuyordu. Ama bu hiçbir şeyi kanıtlamadı. Çünkü herkes onun günlerce ve gecelerce amaçsızca dolaştığını biliyordu. Pencere perdesi ya da battaniye dağılmıştı. Ve pencere, muhtemelen hava alması için birkaç santim yükseltilmişti. Diğer her şey, Crane'nin yatmadan önce gördüğü gibiydi. Ve herkesin aklına şu ihtimal geliyordu. Case odadan hiç çıkmamıştı. Ve muhtemelen, ikinci dozdan sonra yatağından hiç kalkmamıştı. Ve şimdi, Turner'dan başlayarak, son zamanlarda, Tonio'yu arayan tüm askerler yine Alm'deydi. Rahatsız ve moralleri bozuktu. Mıknatıs olmadan samanlıkta iğne avlamak, dedi Turner. Bu dağlarda Apache izcileri olmadan Apache aramak kadar sonuçsuz bir şey yoktur. Tek bir yol var, dedi. Tonio'yu yakalamak. Bir hırsızı yakalamak için bir plan yapın. Bir Kızılderiliyi başka bir Kızılderiliyle yakalayacak şekilde ayarlayın. Ancak Almy'ye atanan az sayıdaki Hintli keşifçi, Stannard ve saha kolonlarıyla birlikte Mogollon'a gönderilmişti. Müsait olsalar bile, dedi Archer. Kaşları karamsar bir şekilde dinliyordu. Harris, hiçbir Apache Mohave'nin, Tonio'ya ihanet etmeyeceğini söylüyor. Ve hiçbir Apache Yuma'nın bunu yapmaya cesaret edemeyeceğini. Ve şimdi, daha önce hiç olmadığı gibi, Archer Harris ile uzun konuşmalara girmişti. Oysa Harris, onu uzak tutmaktan seve seve memnun olurdu. Genç adam, dedi Bentley. Silahlı saldırı, olarak adlandırılan olaydan sonraki ikinci günde. Sabrına dikkatle bakarken konuştu, senin yüzünden cesaretimi kırmıyorsam şanslıyım. Burada seni 2 kez, göreve uygun, konumuna getirdim ve her 2 kez de bana geri döndün. Bence başka bir yerde daha iyi olurdun, burada değil. ALMY senin mizacına göre çok gergin. Beni bir kez eğere al, geri gelmem. Ya da sana geri dönmem, dedi Harris. Willett nasıl? Yüksek ateş. Dönüp duruyor ve konuşuyor. Çok fazla konuşuyor. Şimdi gündüz gece çoğu zaman ayakta oturuyorsun. Hava almaya ve bozuk paraya ihtiyacın var. Ama sarsılmaya dayanamazsın. Yoksa seni arabayla götürürdüm. Bir eşeğe bineyim. Eğer o kaba hayvanın davranışından emin olsaydım, yapardım. Ama bir eşeğin ne yapacağını asla bilemezsin. Ve şimdi, Willett'in ne diyeceği de bilinmez. Ne demek istiyorsun, diye sordu Harris. Ama aslında, bilmesi için iyi bir sebebi vardı. Sadece bu. Artık hiçbirimizin duymak istemediği ve okçuların duymasını istemediği şeyler hakkında mırıldanıyor. Bayan Archer'ı bir süreliğine dışarıda bıraktım. Bayan Stannard'ı da bir süreliğine içeri alacağım. Ama yukarıdaki zavallı çocuk, o güzel çocuğun öleceğinden korktuğu için tamamen parçalanıyor. Oysa, bu, lanet olsun, bunun en iyi şey olacağına dair derin bir inancım var. Ve bununla birlikte Bentley arkasını döndü. Ağır adımlarla evden çıktı. O kış akşamı, gün batımında. Doğudaki tüm yükseklikler altın alevler içindeyken, Mogollon'un uzak kenarı ateşle kaplıydı. Ve Squadron Peak'in yuvarlak direği güney gökyüzünde göz kamaştırıyordu. Ofisin üzerindeki iskelede duran gözcü, aniden bir çağrı yaptı. Ve garnizonun yarısını ayağa kaldırdı. Atlılar geliyor. McDowell yolu. Tam o anda, Bayan Stannard hastane yönünden yalnız çatısına doğru yavaş ve düşünceli bir şekilde yürüyordu. Genel durumu biraz daha olumlu görünen ama kaybettikleri için uzun saatler inleten bayan Bennett'i görmeye gitmişti. Turner, ahırlardan gelerek bir anlığına Bayan Stannard'a katıldı. Ama alarm çalınca şapkasını kaldırıp hemen güney kayalığına doğru koştu. Hatta bu gelen, posta bile olabilirdi. Bayan Stannard için günler uzundu. Geceler ise yorgun. Çünkü bir endişe, diğerini takip ediyordu. Ve şimdi, kalbinin sevgiyle açıldığı o tatlı, bozulmamış asker kızı için her şeyin sevinç ve güneş ışığı olmasını ummuşken durum değişmişti. Aşk ve sevinç hayalinin tam başında, kasvetli bir distroya tehdit ediyordu. Ve kader, Harold Willett'in hayatını bağışlasa bile. O hayatın, Lillian Archer'ın hak ettiği şey olacağı kesin miydi? O öğleden sonra, baygın hastanın üzerine eğilmişti. Alnındaki sıcak bandajları serin, taze ketenle değiştirirken boğmak istediği bazı kelimeler duymuştu. Bu da onun, Bentley'nin kasvetli yüzüne şaşkınlıkla bakmasına sebep olmuştu. Yavaşça eve dönerken etrafını saran üzüntüleri düşünüyordu. Sonra gözetleme istasyonundan o çığlık duyuldu.
İnsanlar galerilerine koşmaya başladı. Harris yavaşça açık kapıya doğru yolunu buldu. Bayan Stannard, o keskin genç yüzün ne kadar solgun, üzgün ve yorgun olduğunu fark etti. Kendi sıkıntılarını unutarak, ona neşeyle konuşmak için döndü. "Eskiden bu posta demekti," dedi, onun iyiliği için parlak bir gülümsemeyle. "Ama şimdi, hiçbir adam bir günün ne getireceğini bilemez," diye alıntı yaptı. "En çok istediğim mektuplar doğudan gelecek. Batıdan ne gelir diye düşünüyorsunuz? Bana, Tonyo'dan haber ulaştıracak her şey," diye yanıtladı Harris. "Sadece onun duyabileceği bir sesle. Ve beni buradan çıkaracak her şey." Galeriye adım attı. Ve açıkçası elini tuttu. Tatlı mavi gözleriyle ona nazik, ciddi bir bakış attı. "İyi gitmiyorsunuz, Bay Harris. Çok fazla endişeleniyorsun diye korkuyorum. Söyle bana. Tonyo'ya tamamen inanıyorsun, değil mi? Kaptan Stannard da öyle, ben de öyle. Sence öldürmeye çalışır mı Bay Willett'i?" "Bayan Stannard, biliyorum ki yapmazdı. O zaman sana bir şey sormak istiyorum. Başka bir şey, var mı? Birileri. Kimin bir sebebi vardı?" Bir an ona baktı. Ötekinden daha solgundu. Sert genç yüzü garip duygularla doluydu. "Bunu sormak için bir sebebiniz var, Bayan Stannard," dedi, neredeyse alçak bir sesle. "Duydunuz. Söyleyin, Willett size bir şey söyledi mi? Kimseyi bu suçla ilişkilendirecek hiçbir şey yok. Ama size söyleyemem. Doktor da söyleyemeyebilir. Ama size şunu söz vereceğim Bay Harris. Eğer, Tonyo suçlanırsa ve tehlikedeyse, Bay Willett'in açıklaması gereken bir şey vardır. Eğer açıklamazsa, Doktor Bentley ve ben bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Bununla birlikte, neredeyse aniden. Daha fazla soru sormaktan korkuyormuş gibi, Bayan Stannard arkasını döndü. 30 dakika sonra, tozlu ve yorgun bir şekilde, 5 asker yavaşça güneydeki söğüt ağaçlarından geçti. Kumlu düzlükleri aştılar, yamaçtan yukarı çıkarak yardımcı ofisine doğru ilerlediler. Garnizon ise akşam yemeğini ihmal ederek onları karşılamak için dışarı fırladı. 6 air çantası mektuplar ve belgelerle doluydu. 2 hafta sonra ilk kez böyle bir şey gerçekleşiyordu. Ve çavuş ile katipleri postaları düzenlemekle meşgul oldular. Archer ve subayları ise sorumlu çavuşu hevesle sorguladı. Kaptan Freeman'ın birliğinin adamlarıydı, McDowell'den keşif yapıyorlardı. Dün gece Silver Springs'te, 50 mil güneybatıda kamp kurmuşlardı. Ve oradan ilerlemişlerdi. Kaptan ve birlik ise Verde Vadisi'ne geri dönmüştü. Hayır, ne düşman Kızılderilileri görmüş, ne de duymuşlardı. Bunların hepsi, en azından şimdilik, tamamen ortadan kalkmış gibiydi. Yolda ALMY kuryeleriyle mi karşılaşmışlardı? Bir tane bile değil. Üst patikaya Standard Peak üzerinden gelmişlerdi. Burada artık bir sinyal istasyonu ve nöbetçi vardı. Onlara posta ve erzak bırakmışlardı. Ve sonra vadiye doğru ilerlediler. ALMY kuryeleri kestirme yolu seçmişti. Hayır, sadece bazı Meksikalıları görmüşlerdi. Ve onlara pek bir şey söylememişlerdi. Çünkü Patchy Sanchez yakalanmıştı. Ve McDowell'deki nöbethanedeydi. Çavuş Graves'in vurulmasına karışmakla suçlanıyordu. En azından bu, hoş bir haberdi. General Crook'tan bir şey duyulmuş muydu? Evet, bir şey. Apache Mojave koşucuları. Onlar ayrılmadan önce Silver Springs'teki ordugah alanına raporlarla gelmişti. Ve bu yüzden kaptanın geri dönmesinin bir nedeni vardı. Onlardan biri yaralanmıştı. Tontos ile bir çatışmaya girdiklerini söylediler. Ama güvenle geçtiklerini belirttiler. Sadece bu hariç. Tonyo diyerek sayıklıyorlardı. Eski kabilenin bir şefi olduğunu söylüyorlardı. "Tonyo orada ve yaralı," diye bağırdı Archer. Strong ve Bonner ise şaşkınlıkla, neredeyse yerlerinden fırlayacaklardı. "Tonyo, efendim, tabii," dedi çavuş. "Doktor, biz ayrılırken yarasını sarıyordu. Sadece hafifti." "O zaman," dedi general. "Bu zamana kadar benim emirlerimi aldılar. Ve, Tonyo mahvolmuş bir Kızılderili. Hafta kapanıyordu. Almin'in daha önce hiç yaşamadığı ve umulduğu gibi, 7 gün süren o hüzünlü küçük olaylar dizisinin üçüncüsüydü bu. Daha sonra, Kızılderililerin Kasım Gece Tanrıçasına adını verdiği, birçok dertin ayı, artık geçmişte kalmıştı. Yeni bir kraliçe gelmişti gökyüzüne. Bulutsuz ve sayısız ateş noktalarıyla parıldayan o sonsuzlukta. Maazatzal'ın siyah bariyerinin üzerinde gümüşi bir filament gibi süzülüyordu. Geceler soğuk ve hareketsizdi.
Günler ise, örtülü olmayan bir güneşin alevinde yumuşak ama parlaktı. Vadinin üzerinde, neredeyse kutsal bir Şabat günü gibi derin bir sakinlik dolaşıyordu. Çünkü sinyal dumanları bile artık ufku bulanıklaştırmayı bırakmıştı. Freeman'ın kuryeleri geldiğinden beri, düşmanca davranan tek bir Kızılderili bile duyulmamıştı. Kavga eden o, Grazer, kumarbazlar çetesi de, hayalet çiftlikten, kaçıp gitmişti. Hayaletin kendisi bile, artık yürümüyor gibiydi. Munoz Sanchez firmasını başka bir yere çağıran gizemli bir şeyler olmuştu. Ve Dago, gece gündüz muhasebecinin hesaplar ve mektuplarla meşgul oturduğu o odada, durmadan, "Karamba," diye mırıldanıyordu. Hatta bazen, öfkeyle patlayıcı, karajolar savuruyordu. Çünkü dolandırıcı, intikam ya da tazminat arayan bir asker. Onu bu cazip ama ilkesiz kumar oyununun ustalarıyla ilişkilendirmeye devam ediyordu. Dago ise Munoz'u görmekten nefret ediyor. Ve ondan açıkça korkuyordu. Ama herkes, Greaser'lerin gittiğini biliyordu. Birçok kişi bunun nedenini merak ediyordu. Alm'de kimse bunu anlayamıyordu. Ancak, yakında tekrar ortaya çıkacaklarına dair bolca sebep vardı. Birçok haber geliyordu. Kıruk'un Mogol'un boyunca ve doğuya doğru dağ eteklerinden ilerleyen sütunundan, son derece iyi haberler ulaşıyordu. Çünkü Kızılderililer onun barış İncil'ine kulak veriyordu. Bu mesaj onlar için kısa bir şekilde çevrilmişti. Gelin ve beslenin, dışarıda kalın ve savaşın. Ve dağ savaşçıları, tuhaf aileleriyle birlikte onlarca arımanla San Carlos ve Apache rezervasyonlarına akın etti. Nihayet, baltanın genel bir şekilde gömülmesi vaadi ortaya çıkmıştı. Sonunda bir umut vardı. Stannard, Bennett çocuklarının geri döneceğine dair büyük bir umut olduğunu yazmıştı. İyi haberler bununla da sınırlı değildi. Prescott'tan ve uzak evlerden yığınlarla posta gelmişti. Ama Camp Alm'deki seçilmiş birkaç kişi hariç, herkesin en önemli ve en hoş karşılanan haberi şuydu. Ödeme yöneticisi geliyor. Gerçekten de, haftalarca süren gözaltının ardından, gelecek salı veya çarşamba akşamına kadar karakolda olması planlanmıştı. Ve çarşamba günü, güneybatı sınırının o eski, çılgın eğlencelerini geri getirecekti. Çamaşırcıların, askerlerin ve satlerin sevincini, majestelerinin egemenliğinden Meksika hattına kadar, her posta ve bölük komutanının en büyük korkusunu getirecekti. Maaş günü ve mektup yığınları, birkaç gazete ve dergi. Tabii ki henüz sadece bir kısmı. Okçulara, Bayan Stannard'a ve resmi Almy'nin sürgünlerine ulaşmıştı. Ve yavaş yavaş iyileşen o genç asker için, komutanın çatısı altında çaresizce yatan, sadakatle bakılan ve özveriyle beslenen o genç adam için de koca bir mektup yığını vardı. O, herkesin en büyük umudu, sevgisi ve dualarının hedefiydi. Teğmen Harold Willett, kayıp ve yolsuzlardan ayrı bir hizmette. Arizona Bakanlığı Komutanı'nın yardımcısı olarak görev yapıyordu. Vancouver kışlasından ayrıldığı günden beri, henüz kimse onu görmemişti. Bu mektupların çoğu, bantla sıkıca bağlanmış bir halde. Karanlık odadaki şömine rafında adeta tuğla gibi yığılmıştı. Bazılarını, kadın yazısıyla yazılmış ve Portland posta damgası taşıyan o birkaç parçayı, Doktor Bentley ayırıp bir kenara koymayı uygun görmüştü. Güvende saklanması için Bayan Stannard'ın ellerine verilmişti bunlar. Bentley, tüm hizmet hayatı boyunca onun aklında 10 kadın bile yok, demişti. Camp McDowell'den Teğmen Blake bu durumu duyduğunda, bunu, çok abartılı, bulmuştu. Oradaki hiçbir kadın da tam olarak ne demek istediğini anlayamamıştı. Blake o anda kaptanı Freeman ile birlikte ayaküste biniyordu. Çünkü aralarında, bir kaptan ile subaltern arasında nadiren görülen çok güçlü bir bağ ve anlayış vardı. Ama Freeman, onun bu küçük çaplı, kaprisli sözlerine sadece güldü. Ve bunu söyledi. Sadece o dönemde kampta kalan 4 kahramandan 3'ünde etkisini denemek için yapmıştı bunu. Aralarında Bayan Stannard'ın kamuoyundaki yerini kıskanmayan kimse yoktu. Ama bilselerdi, onun içinde bulunduğu o derin sıkıntıya asla kıskanmazlardı. Çünkü o, Bentley ile birlikte Hal Willett'in bilinç dışı güvenlerinin ortak koruyucusuydu artık. Genç bir kızın coşkulu aşkının, kadınsı bir putperestliğin tütsüsüyle dolu bir adama sunulmasını görmek zorunda kalmıştı. Saf bir kadının kalbini, tam bağlılığının o paha biçilmez nimetini izliyordu. Harold'un yakışıklı başının arka ve sol tarafından, saçlarının çoğunu kısa kesmiş ve tıraş etmişlerdi.
Bu, onu sersemleten o ağır darbelerin düştüğü yerdi. Ama o darbeler iyileşince ve kafatasının sağlam olduğu ortaya çıktıkça, doktorun asıl endişesi kurşun yarasına kaydı. Ki bu yara, geçilen anatomi miktarı göz önüne alındığında oldukça ciddi olabilirdi. Ama o bile, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde iyileşiyordu. Bu lanet genç Lovelace, gerçekten güzel bir bedene sahip, dedi Bentley. Uzun zamandır içinde bir ruh akrabası bulduğu Buckets'a söylüyordu bunu. Şuna bak, dedi ve pipo sapının üzerinden başını sallayarak Columbia'dan gönderilen o mektupları işaret etti. Neden yapmıyorsun, diye başladı Buckets, ama gerisini getirmedi. Bunun imkansız olduğunu o da biliyordu. Ayrıca, hem anne hem de kız, kalplerini tek bir erkeğe bağladığında, bir babanın ne kadar güçsüz kalacağını çok iyi biliyordu. Bütün aile ona hayran, dedi Bentley. Ve onun bu yakışıklı cesedinde, Villett'teki o kurumuş küçük adamın yarısı bile yok. Kurumuş küçük adam. O adam, Turner'ın en uzun asker atlarından birinden yavaşça ve dikkatlice inen Harris'ti. Eyer'le ilk çekingen atlardan birinden dönen, takdir edilmeyen Harris. Bundan günler önce, eğer izin verilseydi, Harris kalkıp uzaklaşırdı. Nereye gittiğini zerre umursamadan, ALMY tozunu geyik derisinden silkelemek, dağlara ve savaş yoluna dönmek istiyordu. Maazatzalı geçerek McDowell ve Tonio'ya gitmek istiyordu. Tonio'ya, sadık dostu ve izci arkadaşına. O dostu ki, muhtemelen şimdi hapishane parmaklıklarının arkasında sarkıyor. Şefler şefinin emirlerini bekliyordu. Çünkü yapılan tüm savunmalar boşunaydı. Suçluluğuna inanmanın önündeki son engel de kalkmıştı artık. Tabancanın geri alınması ve o saçma hikayenin ortaya çıkmasıyla her şey bitmişti, diyordu Archer. O hikayeyle, Freeman ve Billy'i, Tonto Apache'lerle girilen yakın dövüşte gerçekten bıçaklandığına inandırmıştı. Villett'in ateşi geçtikten ve hızla kendine geldikten sonra söylediği ilk isim, Tonio'ydu. Tonio, onu vurmuştu. Bu durum Harris'i neredeyse hastalığının nüksetmesine kadar etkilemişti. Yine de bu hikayeye şiddetle karşı çıktı. Ve, Tonio'nun, kızılderili kanı ve geleneğine rağmen, böyle kirli bir suikast için fazla yüksek fikirli olduğunu savundu. İşin acımasız ve son derece beceriksiz bir şekilde yapıldığını söylüyordu. Bu da, Tonio'nun bu işte hiçbir parmağı olmadığını kanıtlamak için tek başına yeterliydi. Böylece en azından Bentley ile konuşabiliyordu, hatta Buckets ile bile. Buckets onu dinlerdi, ama yalan söylemeyecek ve Harris'in haklı olduğunu kabul edecekti. Yine de, Archer'ın talebi alındığında McDowell büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Tonio varışında hemen hastaneye götürülmüştü. Genç posta cerrahı tarafından ustaca bakılmış. Kuryeler ise vakit kaybetmeden Prescott'a gönderilmişti. Tonio'nun yarası sol kolunda bir bıçak kesiğiydi, yanında ise başka bir bıçak izi daha vardı. Çok kan kaybetmişti ve vücudunda tüketecek pek bir şey kalmamıştı. Binbaşı Brown, onun kaçmak için çok zayıf olduğunu yazmıştı karakol komutanına. Tutuklu olduğunu bilse bile kaçamazdı, kaldı ki bunu zaten bilmiyordu. Eğer onu tutmak zorunda kalacaksam, o yarı cadı, yarı çakal Sanchez gibi sığırlarla birlikte olmayacak, diyordu. Ve Harris, bu mektup hakkında çok yanlış bir şekilde bilgilendirilince, neredeyse o yorgun kilometreleri McDowell'a kadar yürüyerek gidip, binbaşının boynuna sarılacak ve onu kutsayacaktı. Tonio'nun bu şekilde kesilip biçilmesi, davadaki her teoriyle çelişiyor, dedi. Eğer, Tonio ona saldırmışsa ve Villett'in de bıçağı yoksa, onu kim, nasıl kesip biçebilirdi? Bunu yapan Villett'tan başkası olamazdı. Ve yine de Kemp ALMY. Tonio'nun, Harold Villett'in saldırganı ve katili olmaya çalıştığı inancına körü körüne tutunuyordu. Hatta son derece muhafazakar olan Bonner bile şöyle demişti. Villett, Tonio'yu vurduğunu açıkça itiraf ediyor. Hangi Kızılderili bu hakareti öylece affederdi ki? Villett'ten, Harris'i sevdiği kadar nefret ediyor. Ve böyle bir yerli sevgisi, neredeyse onun nefreti kadar güçlüdür. Üstelik Villett'in, Harris'in dostu olmadığını düşünmek için de bazı geçerli nedenlerimiz var. Tonio daha da ileri gitti ve onu doğrudan düşman sandı. Bunu kendi şikayetiyle birleştirince, suçunun fazlasıyla yeterli bir motivasyonu olduğu açıkça görülüyor. Konu çok tek taraflıydı. En ufak bir ilgi çekici yönü bile kalmayacaktı neredeyse. Ayrıca, maaş yöneticisi geliyordu. Bu durum, tüm o küçük düşünceleri tamamen gölgede bırakıyordu.
Turner, 20 adamla McDowell'ın ortasında buluşacaktı. Eğer gönüllü çağrısı yapılsaydı, 50 kişi bile toplayabilirdi. Ve garnizondan bir adam. Pikachu geçidinden kıvrılan o çılgın yolu tamir etmek için, metok ve kürekle, yola çıkmayı teklif ederdi. O adamı ve parasını Kempalmi'ye güvenle götürmek için her şeyi yapardı. Çünkü, garnizon için 4 aylık maaşın bir kuruşu bile şeytan demektir. Ve bunun 2 katından fazlası da borçtur, demişti Çavuş Malloy. EO da bana borçlu, ama bunu mağazada ödül olarak asla kabul etmeyecekler. Turner'ın arkadaşlarının yola çıkmasından önceki geceydi. Bay Harris, doktorla birlikte yemek odasından yavaşça eve dönerken, içindeki tüm isteksizliğe rağmen McDowell'da, Tonio'yu görmek için ödeme yöneticisiyle geri dönme planlarına karşı sunulan argümanları tiksinerek dinliyordu. İkisi aniden, Archer'ın solgun ay ışığına doğru adım attığını gördüler. General onları görünce aniden durdu. Harris ise sessizce şapkasını kaldırarak, o eski tarz, saygılı selamıyla karakol komutanını selamladı. "Seni çağırmak üzereydim, Bentley," diye başladı şef. Nazikçe selamını geri vererek, Bella, Willett'in az önce biraz uçuşuk olduğunu, sayıkladığını düşünüyor. "Bir dakika içeri girebilir misin? Gel, sen de bir sandalyeye otur Harris," diye ekledi, doktor koridordan hızla kaybolurken. "Seni uzun zamandır böyle sakin görmedik. McDowell'e gitmek istediğine dair duyduğum şeyler nedir?" Bentley henüz yeterince güçlü olmadığını söylüyor. "Tonio'yu görmek için, efendim. Onun kalan tek arkadaşı benim," dedi Harris. Uzatılan sandalyeyi görmezden gelmek üzereydi ki, general yine isteğini işaret etti. Bu, kesin bir itaat anlamına geliyordu. "Korkarım oğlum. Ona ne kadar ihtiyacı olacaksa, ne alabileceğine de o kadar ihtiyacı olacak." Cevap son derece nazik, hatta uzlaştırıcıydı. General, bu tavizsiz genç kampanyacıya, resmi raporunda ona büyük bir haksızlık yaptığını nasıl itiraf edecekti? Bir gün, çocuk bunu mutlaka öğrenmeliydi. Bunu onun ağzından duyması çok daha iyiydi. Ne zaman açıklanabilir, belki de ne zaman onaylanabilirse o zaman. Tonio konusu, komutan ile subaltern arasında olabildiğince tükenmişti artık. Henüz bunu hiç adamdan adama konuşmamışlardı. Yaptıklarında ise, bu konuşmayı başlatan Harris değil, Archer olacaktı. Yaşlı asker, genç adamı ne kadar çok incelerse, onu o kadar çok seviyordu. Tonio'yu ne kadar az tartışırlarsa, Harris de Archer'ı o kadar çok seviyordu. Daha fazlasını söylemek artık işe yaramazdı. Harris, sessizce büyük askerin yanındaki sandalyeye oturdu. Archer konuşmaya devam etti. "Eğer senin gücüne ve huzuruna en ufak bir katkı sağlayacaksa, seni o yasak ambulansla bile gönderirdim evladım." Ses, geçmişte sık sık ve sürekli dudaklarında olan o kelimeyle nasıl da titremişti. "Ama Bentley, henüz değil," diyor. "Bir hafta bile geçmeden izin vermiyor. O zaman bu yaşlı adam ne yapabilir ki? Bana karşı gerçekten nazik olan tek kişi sensin, general," dedi Harris, ciddi bir ses tonuyla. "Ve maaşçı geri dönmeden önce Bentley'i ikna etmeyi umuyorum. Eğer yaparsan, bu karar veriyor." "Ne oldu canım?" diye sordu general, sandalyesinden yarı yarıya kalkarak. Harris çoktan ayağa fırlamıştı bile. Lillian, ince belindeki o kemerden başka tamamen beyazlar içinde, kapıda durmuş konuşuyordu. "Doktor Bentley, bir dakika yanına gelmeni istiyor baba." Bay Willett ile birlikte. Yanında kimin durduğunu gördü ve Harold, demek o an onun için hiç de kolay olmamıştı. Harris, saygıyla eğilerek verandadan geri çekilmek üzereydi ki, Archer hemen araya girdi. "Hayır, burada biraz kal evlat. Seninle konuşmak istiyorum. Birazdan döneceğim." Harris, çok muhtemel olarak öyle olabileceğini düşündü. Ama anlar uzadı, zaman geçmek bilmedi. Lillian yavaşça dışarı çıkmıştı. İçindeki bir ses ona, o anda odada ne ihtiyaç duyulduğunu ne de istendiğini fısıldıyordu. Annesi bile sessizce yatağın başucundan ayrılmış, kapının eşiğinde öylece dolaşıyordu. Şimdi, işte tam karşısında Harris vardı. Lillian, bu birkaç nöbet ve endişe gününde biraz olgunlaşmış görünüyordu. Ama yüzüne o büyük özlemle baktığında, tarif edilemez derecede güzeldi. "Bugün pek iyi olmadığını biliyor musun?" dedi genç kız. "Yine ateş var, çok fazla buz istiyor. Bazı şeyler için neler vermezdim. Biz, ne vermezdik ki? Sence bana ne demişti?" Garip, son derece gergin bir kahkaha attı.
Az önce onu yelpazelerken, Harris cevap vermedi. Belki de, Sanctissima, diyerek risk alırdı. Orada öylece dururken, onun o berrak, yumuşak gözlerine, tüm şefkat ve güvenle dolu o derinliğe bakıyordu. Aman Tanrım! Böyle kusursuz bir aşk mümkünken, neden bir erkeğin karanlık bir geçmişi olması gerekiyordu ki? Bana Stella dedi. Annem, onun Vancouver'da bıraktığı köpeğini hayal ettiğini söyledi. Ama gözleri tamamen açıktı. Doğrudan bana bakıyordu. Harris, Stella'nın aslında kim olduğunu çok iyi biliyordu. Bu isim, 1. sınıf kampında ona gelen birçok mektuba ve acil telgrafa eklenmişti. Sonra, Bay Villett'ten bahsetmesini rica eden o isim. Ve şimdi, işte bu güzel kız, karşısında durmuş. Ondan neredeyse bir Stella tanıdığını itiraf etmesini istiyordu. Dişlerini sıktı ve ona bir sandalye uzatmak için geri döndü. Stella'dan sonra başka şeyler de vardı şüphesiz. Tabii eğer tüm işaretler yalan söylemiyorsa. Eğer hepsini bilseydi, o zaman ne söylemezdi ki? Tifo'dan kurtulurken ben de anneme Topsy ve teyze Ophelia'yı sayıklamıştım. Hem de amca Tom'un kulübesini, dedi Harris, durumu toparlamaya çalışarak. O zaman, Stella sadece, mavi gözler, ısrarla onun gözlerini arıyordu. Sadece, biliyorsunuz işte, Fransızca neredeyse, bulunmuşum, anlamına gelir. Takma adla bir paralellik kurun işte. Ad de Çin mi? Nom de. Her halükarda, tamamen hayali, vizyoner bir şey bu. Ertesi gün kendisi oturup size her şeyi anlatacaktır zaten. Önünde öylece duruyordu genç kız. O güzel, ince, beyaz elleri gevşekçe kenetlenmiş halde. Berrak, dürüst ve büyüleyici gözleriyle. Onun güneşten bronzlaşmış ama hastalıktan solgun yüzüne bakıyordu. Point'teki günlerinde, hiç kimse Harris'in gerçeğe karşı irkildiğini ya da bir meseleden kaçtığını görmemişti. Küçümsediği kadar dürüsttür, derdi sınıf arkadaşları onun için. Ve o dürüstlük, alt sınıf günlerinden beri hiç değişmemişti. Ama şimdi dürüst olmak, bu tatlı ve kendisine sonsuz güvenen kıza öyle bir darbe indirmek anlamına geliyordu ki. Bu darbe, rakibini tamamen mahvetse bile, kızın tüm mutluluğunu da beraberinde yok edecekti. Sonunda, bir sorundan kaçmayı seçmişti ve hemen ardından, daha da büyük bir sınav kapısını çaldı. Bay Harris, köpekler mektup yazmaz. Harold, Stella'nın mektuplarından bahsediyor. Ve onları senin aldığını söylüyor. Yakalanmıştı. En azından içten içe irkilmişti. Ona gerçeği söylemeyecekti. Ama ona söyleyemeyeceği bir yalanı da seçemezdi. Belki de kendisi için elinden gelenin en iyisini yaptı. Ama kız için en kötüsünü. Harekete geçti. Hiçbir şeye inanma, Bayan Lillian. O hala ateşler içinde, sayıklıyor. O zaman, ortada bir kız yok muydu? Mektup yok muydu? Yaratılışta, onun değer verdiği tek bir kız var. Ama, Stella, diye ısrar etti Lillian. Hayatımda onun Stella'sını hiç görmedim. Onun asıl ihtiyacı olan şey buz. Ve gidip bunu almasını sağlayacağım. Bununla birlikte, zavallı kızın söyleyeceği o rahatlama sözlerine kulaklarını tamamen tıkamıştı. Vicdanının sert azarlamalarına karşı sağır olmaya çalışıyordu. Ama hak ettiği o başarısızlıktan kaçmayı başaramıyordu. Acınacak bir haldeydi. O akşam, 1 saat kadar sonra. Bir yük katırı, battaniyeler, eski gazeteler ve bir çift kraker kutusuyla birlikte, 2 yarı evcilleştirilmiş Mojave'nin eşliğinde yola çıkıyordu. Aralık gecelerinde kantinlerde suyun bile donacağı o kuzeydoğudaki yüksekliklere doğru ilerliyorlardı. Kaya tankları, soğuktan neredeyse katı bir buz kütlesine dönmüştü orada. 2 saat sonra, Harris, gergin, sinirli ve içini kemiren o isimsiz vicdan azabıyla doktorun odasındaki dar verandada ileri geri dolaşırken, direğin güney ucunda ani bir hareketlilik yaşandı. Nal sesleri, ayak sesleri, ofiste çılgınca bir ileri geri koşuşturma başladı ve ışıklar aniden yandı. Bir görevli atından atlayıp yardımcının kapısını yumrukladı. Strong, ay ışığının altında hızla ilerledi ve karargahtaki diğer karanlık figürlerin arasına katıldı. Nöbetçiler, gecenin karanlığında gece yarısı saatini dışarıya haykırıyordu. Doktor ise içeride, huzursuzca horlamaya devam ediyordu. 10 dakika bile geçmeden, Strong aceleyle geri döndü. Harris, neler olduğunu öğrenmek için hemen ona seslendi. "Ah, memnun olacaksın, bahse girerim," diye cevap verdi Strong. Sesinde yarı pişman, yarı rahatlamış bir ton vardı.
Çünkü Strong, bir şekilde doktorun bu gizemli misafirine alışmıştı ve artık kendi misafirinden şüphe etmeye başlamıştı. O serseriler, nöbet yerlerini öylece bırakıp gitmişler. Ve, Tonyolar oradan kaçmış. Ormanın derinliklerine kayıplara karışmışlar. Üstelik o çakal Apache Sanchez de onunla birlikte gitmiş. Bu yeni bir sorun anlamına geliyordu. Küçük 2 bölüklü istasyonu komuta eden binbaşı Brown için. Subayı Blake'in alaycı bir şekilde adlandırdığı, Tuppenny Post, için tam bir sorun. O dönemin subayı olan ve sonrasında birçok gün boyunca gergin tutulan Blake için. Doğrudan muhafızların komutanı olan Çavuş Collins için büyük bir sorun. Collins doğma adı O'Lahan. Freeman onu böyle yazmıştı. Bu çok yönlü Kelt'in, daha önce, kayıp ve yolsuzlarda askerlik yaptığı ortaya çıkmıştı. O sırada, savaştan kısa süre sonra 4 şirket öncülük ediyordu. Hatta maaş yöneticisi bile onları bulamıyordu. Yıllar içinde bulunabilenler toplanıp, diğer çöl topraklarında daha fazla keşif için San Francisco'ya gönderildi. Ancak O'Lahan ve A. şirketinden 4 arkadaşı, vagon eskortluğundan dönmemişlerdi. Sonunda ölü ya da terk edilmiş olarak bırakıldılar. O günlerde kimsenin hangisi olduğunu umursamadığı günlerdi. Oysa Cerbat'ta sadece sarhoşlardı. Orijinalleri kadar ortodoks olan başka isimler altında. Artık diğer komutanlıklarda cesur ve değerli hizmetler yapıyorlardı. Özellikle Collins, mükemmel bir savaşçı ve asker olduğunu kanıtladı. Hizmetin en iyi çıkarlarının, onun şimdikini dikkatle takip etmesi ve geçmişine, Nelson Kör, olarak bakarak koruması sağlandı. McDowell'de bu şekilde görev alan 3 askerden, en çok Collins bunu yürekten alan kişiydi. Çünkü Collins, başlangıçta savunduğu, Tonyo'yu artık kötü düşünmeye başlamıştı. Collins, 5 yıldır tanıdığı, Pechi Sanchez'den nefret ediyordu. Onu, bir kokarca ile tükürük kutusu arasında dur R.T.Y. Cross, olarak tanımlıyordu. En iyi arkadaşını bıçaklayan bir yağlı kızılderili. Tonyo'ya gelince, 65'te Arizona'ya geldiğinden beri tanıdığı ve bir zamanlar, oradaki en iyi kızılderili, olarak kabul edildiği, Tonyo. Tonyo, Sanchez'i de küçümsediğini ona inandırmıştı. Yine de, görünüşe göre, bu geceye kadar tamamen ayrı kalan ikisi birlikte gitmişti. McDowell'a yönelik yazılı olmayan iddianamelerdeki suçlardan biri de şuydu. Subay ve adamları, dikkatli koruma altında tutmaları istenen tehlikeli kızılderiliği yürenmiş halde. Hastanenin boş bir odasında kefalet veya zincir olmadan tutuyorlardı. Ta ki o güne kadar. Bir müfettişin yorumundan incinen Brown, sonunda onu Sanchez ile hapse attırdı. Hapishane odasında bir direğe zincirlenmişti. Ama geriye sadece, Greaser'in, zincirleri kalmıştı. Bir işbirliği olabilir miydi? Bu, Tonyo için daha fazla sorun anlamına geliyordu. Harris'in açıkladığı gibi soruşturmaya çıkmak yerine, kaçmıştı. Bu, Harris için daha fazla sorun anlamına geliyordu. Çünkü Harris, arkadaşını iyi hem kötü günlerde direkt tutmuş. Kanıt birikmesine rağmen masumiyetini ilan etmişti. Şimdi tamamen yalnız görüşlerinde kalmış ve tüm dikkati ALMY Willett'e yönelmeye başlamıştı. Willett, nihayet etrafındakileri tanıyabildiği için, biraz dik oturuyordu. Emzirilmek, okşulma ve kitap okumak için vardı. Bu iyileşmede, Harris'in kızılderili takipçilerini 40 mil uzağa gönderdiği buz, önemli bir rol oynamıştı. Willett artık özverili bir özen ve tarif edilemez ilgi hedefi olmuştu. ALMY ise öldürme niyetiyle yapılan saldırının hikayesini duymayı umuyordu. Ama ALMY hayal kırıklığına mahkumdu. Tonyo tarafından pusudan vurulduğuna, aklını yitirip ölüme terk olduğuna dair değişmez bir inancın dışında. Willett bu konuda onların bildiği kadar bilmediğini açıkladı. Aslında doktor, Bayan Stannard'ın emanet ettiği küçük paketi tek kelime etmeden ona verdiğinde, Stella hakkında bildiği kadar az şey biliyor gibiydi. Henüz kafası karışık, dedi Bentley, açıklama yaparak. Bir süre sonra daha fazlasını öğrenecek, ki bu bizden daha fazla. Dedi aklında eklenen kişi, Bayan Stannard'ın şüpheli gözlerine bakarken. Ama bu arada San Carlos'tan ve ötesinden daha fazla haber gelmişti. Büyük Şef Jake, geç inatçılar arasında ünlü bir toplama işi yapıyordu. Başkomutan, gelen Kızılderililere bir ziyafet vermiş, liderleriyle el sıkışmıştı. Ajans onları tekrar kanatları altına alana kadar aileler için erzak sipariş etmişti.
Öte yandan, onları kolay aşamalarla ayrılmış rezervasyona götürmek üzere ayrıntılı eskortlar göndermişti. Ancak bir sözü yerine getirme konusunda diğeri kadar titiz davranmıştı. Keşif ekiplerini gelmemiş Kızılderilileri aramak için gönderdi. Bennet çocuklarının kaderi kesin olarak çözülene kadar ve dağılmış isyancılar yakalanana ya da yok edilene kadar bu göreve devam etmeleri için sıkı emredildi. İşte bu yüzden Bayan Stannard, sevgili kaptanının eve dönüşünü daha beklemek zorunda kalmıştı. Bu yüzden, buz arayışına başladıkları bir hafta içinde, Am'de hala, casual, olan 3 Kızılderili keşifçi, tam panopli olarak doğuya doğru yola çıktı. Başlarında küçük Harris vardı. "Gitmeden önce Harold'u görmek istemez misin?" diye sormuştu Bayan Archer, veda etmek için aradığında. Onun kalbi ona ısınmıştı, Leila'nınki gibi. Buz hediyesine minnettarlıkla. Tabii ki Bay Harris şimdi, bu koşullar göz önüne alındığında, gerçekten, yani. Bu hiç konuşulacak bir mesele değildi ama sevgili Bayan Stannard kendi gözleriyle görebiliyordu, Bay Harris'in görevlerine geri dönmesi de iyi oldu. Anne ve kız, bunun zaman ve emek açısından ne kadar pahalıya mal olduğunu iyi bilerek. Harris'e çok güzel ve söylediklerinin hepsini ciddiye almışlardı. Bu da onları fazla konuşmadan alıkoydu. Sınıf arkadaşlarının Harold için her şeyi yapması çok doğaldı. "Beni görmek ister mi?" diye sordu Harris, çok sessizce. "Şu anda uyuyor ve buna çok ihtiyacı var." Lillian, hiçbir ilaç kullanamayacağı halde onu uyutmaya yatıştırır. Onu gözünden kaçırmaya dayanamaz. Tırnak işareti. "O zaman onları rahatsız etmemeliyim," dedi Harris. "Bir hafta önce tekrar kendisi olacak ve benim adıma, Miss Lillian'a da veda edebilirsin, değil mi?" Böyle gidecekti. Ama arkasını döndüğünde, annesinin nazik kalbini acı bir şekilde ele geçirdi. Halbuki hala kanayan, kendi sevgili oğlu için kanayan bir kalpti bu. Sonuçta, genç bir adam Leila'nı sevmekten nasıl kendini alabilirdi ki? Harris buna nasıl engel olabilirdi? Neden onu uzak tutmak istesin ki? "Bir dakika geri gel," diye yarı boğularak bağırdı, sonra içinde kayboldu. Ve böylece tekrar döndü. Reddedemezdi. Ve hemen sonra anası geldi, ona gülümsedi. Uzun, ince elini, buzlu havluyla temastan soğumuş halde, sıcak, kuru avucuna koydu. Parmaklarını yavaşça tekrar kaydırdı ve neredeyse fısıldayarak konuştu. Uyuyan kişinin sesini duyup başka bir adamla konuştuğunu bilmesini engellemek için. Tüm bunlar abartılı bir söz ve tavır ile yapılıyordu. Bir erkeğe bu kadar aşık olduğunda, bir kız başkalarına karşı çok az da olsa aşık olduğunu görür. "Bize, Bay Harris, ve biliyorum ki ne, sana teşekkür edecek, fırsat bulduğunda. O zamana kadar izin vermelisin. Hoşça kal. En iyi ihtimalle kötü bir rahatlık. Ama aramızda kim bunu aramazdı ki? Hiçbir şey, değil mi?" Ve sonra o gitmişti. Yoksa o uyanıp hatırlamasın diye, ya da Harris uyanıp unutsun. Sonuçta o sadece bir çocuktu ve sevgi dolu annesi ise pek de az değildi. Ve Harris'in izin vermesi de öyleydi. O mutlu rakibin rahatlığına katkısı kadar soğukkanlıydı, diye düşündü. Craney ve Watson kulübeye bağırmasına sadece elini sallayarak geçitlere doğru uzaklaştı. Barmen ve birkaç kişi tuval gölgenin altından dükkana bakıyordu. Ve sessiz muhasebeci Case, doğu penceresinin yanındaki masasının üzerine eğilmişti, masanın üzerinde hala o büyük kalibre 44'ü duruyordu. Her odası doluydu ve sapı daha tozla kaplıydı. Geçidin yarısına giderken, Harris'in bronçosu sendeleyerek sığ havuzda çamurlu bir sıçrama çıkardı. Binicisi onu sertçe dizginledi ve devam etti. 3 yük katırı, çan atındaki zayıf bir Meksikalıyı takip ederek su bulutundan kaçtı. Hemen soldaki derin bir havuzdan, damlayan karınlarıyla çıktı. Kızılderililer, bir düzine metre aşağıda, bowlerların üzerinden kuru ayakkabıyla atlıyorlardı. Sendelemenin sesine başlarını çevirdiler ve keskin gözleri birbirlerine bakıştı. Hemen sonra birisi mokasinlerini çıkardı. Dalgalanan suların yüzündeki çamur bulutuna doğru ilerledi. Yoldaşları kıyıda dururken, diz hizasında olan su birikintisinde aramaya başladı. Kısa süre sonra tekrar süzüldü. Çıplak, kahverengi bir kolunu neredeyse omzuna kadar itti. Ve bir ayak uzunluğunda, pas ve çamurla kaplı, damlayan bir nesne çıkardı. "Hı," dedi ve kıyıya geri sıçrayarak ödülünü arkadaşlarına gösterdi. Sonra üçü birlikte Harris'in peşinden koşu koşusu yaptılar ve onu incelemesi için kaldırdılar. Merakla aldı.
Eski usul, savaş zamanından kalma, perküsyon şapkalı bir Navy Colt. 4 yıl boyunca savaş boyunca süvarilere verilen sözde Army Colt yerine, tabanca subayları taşırdı bunu. Alm'deki eski gönüllü günlerinden bir kalıntı, dedi Harris kendi kendine. Ve Kızılderili'ye onu tutmasını söyledi. O tabancayı da birkaç gün sonra tekrar düşünmedi. O gece Diamond Bat altındaki tankların arasında kamp yaptılar. Ertesi gün, gün batımına doğru. Küçük aşçı ateşinin dumanı, Black Mesa'dan akan bir dağ deresinin kıyısından yükselirken, yüksekliklerin en yukarısındaki çam ağaçlarının arasından, başka küçük bir duman sütunu yanıt verdi. Bir Kızılderili, genç askerin koluna dokundu ve işaret etti. Bir an daha, elinde battaniye ile ve işaret ederek ayağa kalktı. O gece, tüm karakol veya birlik komutanlarının, nerede bulunursa tutuklamaları emredildiği kaçak mahkum, ateş ışığında dik duruyordu. Genç lideriyle el tutuşuyordu. Tonio, Apache Mojave ve Tonio'nun anlatacak dokunaklı bir hikayesi vardı. Daha 5 gün geçmeden Archer ve eşi serin verandada el ele oturup nefes aldılar. Güneş yeni batmıştı ve bayrak yeni dalgalanıp dinlenmişti. Açık kapıdan mutlu seslerin mırıltısı geldi. O kadar mutlu ki kalplerini heyecanlandırdı. Kısık geçit töreninin karşısında, askerler geri çekilme denetiminden sonra sıralardan ayrılıyordu. Subaylar ise sabırsız bir şekilde kapılarına yaklaşırken kılıç ya da kılıç çıkararak eve dönüyordu. Strong, adjutant, hala hassas ve katlanmış, komutanının adımlarına doğru yürüdü. Durdu, selam verdi ve şöyle dedi. Herkes orada efendim, ve vadide yukarı çıkan kuryeler. Archer ayağa kalktı ve dürbününü aldı. Akşam yemeğini unutan birçok adam, ofisin yanındaki kayalığın kenarında toplanmaya başladı. Bir çift çavuş gözetleme noktasına tırmanmıştı. Bayan Stannard, kocasından haber almak için her zaman hevesle arkadaşlarına katılmak için aceleyle geldi. Alacakaranlık neredeyse tropikal bir anlıkla soldu. Ama gelen binicilerin asker olarak tanınmasından önce değildi. Ve Bayan Stannard'ın kalbi, onların Luce'un adamları olmaları için dua ediyordu. Dileğin olsaydı, dedi Archer. Camı indirip iki arkadaşın kolları birbirine dolanmış durduğu yere dönerken. Ne isterdin Bayan Stannard? Sanırım kocam, dedi cevap. Ama bugün saatlerce zavallı Bayan Bennett'in yanında oturdum. Ve mavi gözler dolmaya başladı. Tanrı yakında o küçük çocuklardan haber versin, dedi Archer dindarca. Olmazsa, kalbi kırılacak. Bentley, onu tutan tek şeyin hafif bir umut olduğunu söylüyor. Şuna bak, diye aniden bağırdı. Dinle. Dükkanın çok ötesinde, birisi bir bağırış kurmuştu. Sonra, kalpleri atıp kulakları zorlanarak dururken, dükkandan bir başka, 3-4 ses bir ağızdan yükseldi. Mesa kenarındaki herkesi şapkasını sallamaya iten bir bağırış. Ama tecrübeli bir çavuş, Bonner'ın soğukkanlı sağ ayaklı, aralarında yükselen el ve sesle sıçradı. Sessiz olun, adamlar, bağırma, bekle. Sonra geçit törenini hızla geçip doğrudan karakol komutanına doğru gitti. Ne oldu, çavuş, diye endişeli bir soru sordu. Ve tam o anda biniciler yorgun bir şekilde tepenin yamacına doğru koşarak geldiler. General Crook'tan kuryeler, efendim. Çocukların güvende bulunduğunu söylüyorlar. Bentley neredeyse en önde gelen atlı yerden fırladığı anda oradaydı. Henüz ona tek kelime bile söylemedim, dedi. Tam olarak bilene kadar bekle. Git sen çavuş, ve uşağa kimsenin onu rahatsız etmesine izin vermemesini söyle. Ent bu sırada Archer ona verilen mektubu yırtmıştı ve Doyle bir lambayla koşarak dışarı çıkmıştı. Generalin aceleyle okurken yüz ifadeleri birbirini takip ederdi, önce sevinç. Sonra şaşkınlık. Sonra yine şaşkınlık, hatta zahmet. Bize anlatabilir misin, sevgilim, diye onu hatırlayan nazik bir soru oldu. Oku, yüksek sesle, dedi. Ve sesi titrek olsa da, tonu netti, sessizliği nefessizdi. Hatta Lillian ve sevgilisi bile her kelimeyi duyabiliyordu. Tonto Creek'te kamp. Aralık, 5:30. Sevgili General. ALMY yine puan alıyor. General Crook en iyi tebriklerini gönderiyor. Küçük Bennett'la bu gece güvenle seninle olmalı. Onları El Caporal'a kadar görüyoruz. General McDowell'a ve oradan eve kısa yol seçer. Eski Stannard, haber aldığı andan çocukları alana kadar hiç uyumamıştı. Harris ve Tonio, Rancheria'yı buldu ve hatasız bir şekilde liderlik etti. Hepimiz mutluyuz. Aceleyle senin, Bright.
Kurtarma sürecine duyulan kadınsı sevinçle birlikte, eşi sempatisi ve kocasının hızla değişen ruh halini anında anlıyordu. Çocuklar güvendeydi, bu herkes için sevinç anlamına geliyordu. Stannard ve birliği kurtarıcılardı, bu Archer'ın görevi için takdir ve zafer anlamına geliyordu ve general bunu ödüllendirdi. Ama Harris ve Tonio keşfedenler ve liderlerdi. Muhtemelen Tonio, yardımı olmadan hiçbir şey başarılamayan adamdı. Bu nedenle, komutanın gözünde kahraman Tonio'ydu. Tonio, Archer'ın kınayıp vuracağı adam. Bu, şaşkınlık, endişe değilse demekti. Çünkü Lily hemen gördü ve yanına yerleşti. Hiç askerin onun şansı kadar ters şansı oldu mu? Ama herkes kuryelerin etrafında toplanıyordu, detay için bir şeyler istiyordu. Yes, dedi sağlam serbaşı, ikisinin sözcüsü. Küçük çocuklar bir eşek yavrusuyla Chevlins Fork'a doğrudan Krook'un kampına getirilmişti. Kaptan Stannard ve çoğu adamı ülkeyi Çayikuito'ya kadar keşfedecek, sonra geri dönecekti. Teğmen Harris ve Tonio onunla kaldı, generalin birliğinden eskortu çocukları getirdi. Saat 10'da başka bir binici daha geldi. Kum yavrusunun olduğu parti hemen arkasındaydı, minik sakinler yorgun ve derin uykudaydı. Onları doğrudan hastaneye götür, dedi Doktor Bentley. Bayan Archer, Bayan Stannard, benimle gelir misiniz? O gece geç saatlere kadar oturdu. Muhtemelen bir asker gözü saat 11'den çok sonra kapandı. Garnizonun yarısı hastanenin etrafında toplanmış, parmak uçlarında yürüyüp fısıltılarla konuşuyordu. Küçük çocuklar yavrudan nazikçe kaldırıldı, yorgun katırlar götürüldü. Ve Bayan Archer ile Bayan Stannard'ın kollarında uyuyan çocuklar taşındı. Hiçbir şey söylemeden, hastane hemşiresinin geniş beyaz yatakta, baygın ebeveynlerinin yorgunluk uykusunda yattığı karanlık odaya doğru ilerlediler. Bentley kapıyı arkasından mümkün olduğunca sessizce kapattı. Gözleri yaşlarla dolu olan görevli ve eşi, yardıma hazır bekliyordu. Usta eller, uyuyan küçük bedenleri çıkardı. Bayan Archer, zayıf ve boşa giden uzuvlarını görünce neredeyse yüksek sesle ağlayacaktı. Ve onlara dolgun Bayan Kelly'nin dükkanından ödünç alınan, gecelikler, taktı. Sonra, temkinli, sessizce, hafif örtü kısmen kaldırıldı. Yorgun kıvırcık saçlar annenin yanına yakın yastıklandı ve gece ışığını alçak bırakarak gizlice çekilip beklediler. Hiçbir zaman 1-2 saatten fazla uyumaz, diye fısıldadı görevli. Yakında uyanacak. Ve böylece kapının yanında oyalandılar. Camp Almin'in büyük kısmı ise ay ışığında toplanmıştı. 10-15 dakika geçti, karanlık odadan hala ses gelmedi. Sonra nöbetçi evinde, bir numaralı nöbetçi saat 11'de çağrıyı başlattı. Depodaki 2. numara sırasını aldı ve, her şey yolunda, dedi. Sonra sıra 3'e geldi. Bankın hemen altında, 3 sesini boğup ninniye çevirmeye çalıştı. Ve yarı açık pencereden asker nöbetçi çığlığının ilk sözleri içeri süzüldü. Bayan Archer'ın eli hızla öne çıktı ve Bayan Stannard'ın elini tuttu. Çünkü annesi kıpırdamaya başlamıştı. Sonra, parmakları dudaklarında, titrek bir heyecanla, o sevgi dolu arkadaşlar öne eğildi. Ve izleyiciler, 5 kişi, dinledi ve izledi. Kadınlar sempati ve duyguyla titriyordu. Çünkü Bayan Bennett'in karanlık başı yavaşça yastıktan kalkıyordu. Ve sonra, aniden, keskin bir çığlık yükseldi. Çok büyük bir sevinçle. İnanamaz, dayanılmaz bir şekilde. Deni, aman tanrım, rüya görüyorum deme. Ve Jimmy. Ve sonra, şehvetli bir miyavlamayla. Şaşkın merabların gençliği bu özet uyanmaya karşı protestosuna katıldı. Coşkulu şükran sözleri bir an için bebek ağıtlarının korosunda boğuldu. Anne kollarına geri dönme coşkusu bile, mevcut rahatsızlık göz önüne alınarak sönmüştü. Ama içinde neşeli dostlar vardı, onunla birlikte neşeyle ağlıyordu. Orada sağlam askerler vardı. Ellerini titreyerek, sırtlarını ve omuzlarını beceriksiz bir sevinçle vuruyorlardı. Ve birisi, yaşlı adamın tık tıklarından sonra olsa umursamayacağını söyleyerek etkilendi. Ve, Crane'nin evi hala açıktı. Böylece onlarca kişi azaldı. Çünkü nakit az ve ödeme yöneticisi gecikmiş olsa da, kurallar askıya alındı. Crane, içen herkese, barkeep, takdir etti. Ve muhasebeci Case, beyaz ve titrek yüzlü, eskorttan gelen adamları garip, ısrarcı sorularla durduruyordu. Tonio gerçekten kurtarma lideri ise, Peçi Sanchez'ten hiçbir şey yok muydu? Sanchez'in adı duyuldu mu, hiçbir yerde yok mu?
Ta ki 5. ücretsiz içkisini herkesin sağlığına verdikten sonra. Onbaşı Dooley, Case'e sordu. Ne var ki, sana ne ilgisi var, Tonio lider mi yoksa Sanchez öldü mü? Ve Crane'e, dinleyip izleyerek Watts'a dönüp Case'in yeniden başlamış mıydı diye sordu. Eğer öyleyse, onu çok hızlı kontrol edemezlerdi. Buraya gel, eğer erkeksen, diye ısrar etti Dooley. Ve büyük küçük Harris ve, Tonio'ya git, Bedat, Lieutenant Willett'i öldürse bile. Ama gürültülü barda bile aniden sessizlik oldu. Sadece, Tonio'nun adının tepki mırıltıları duyuldu. Çünkü dışarıdaki sütunlardan garip bir sempati süzülüşü süzülüyordu. Ama Crane'yi bitişik odada duydu ve anında kalktı, Watts da onu takip etti. Bu asla işe yaramazdı. Bu, en iyi, en nazik ve en nazik posta komutanlarına sadakatsizlikti ve hiçbir asker, hiçbir görevlisi, Crane'nin kapısında böyle bir kadeh kaldırmazdı. Ama korkmasına gerek yok T.Y. Hemen büyük bir çavuş araya girdi ve onbaşının bileğinden yakaladı. Gök gürültüsüyle konuştu, böyle şeyler yok, Dooley. Case'in cevabı hemen geldi, ama alçak tonlu ve temkinliydi. Hiçbir şey içmeyeceğim, adamım, maaş gününden sonra. O zaman bana gel, seninle çözeceğim, içkiye içecek. Ama Dooley'nin İrlanda kanı yükselmişti. 5 parmak Tanglefoot her yumrukta karıncalanma yapıyor ve beyninde kabarıyordu. Çavuşun kavrayışında zorlanarak bağırdı. Boş ver. Willett'in seni aldığı kız için nasıl barıştın? Onu bir kraliçe yüksekliğinde blöf yaptım ve kare oldu. Sen sadece bir blöfçüsün, Case, ve tüm Vancouver bunu biliyordu. Ardından gelen garip ve hayranlık dolu sessizlik anında hiçbir adam hareket etmedi. Sonra, yüzü hala beyaz, dudakları telaşlı halde, Case çavuş Woodrow'a döndü. O adamın burada duyulmaya hakkı yok, hele ki şevron giymeye hakkı yok, dedi. Adı Quigley, kayıp ve yoldan kaçan bir adam. Saat tam gece yarısı olmuştu. Ve muhafız çavuşu, kutlamaları kapatmak için geldiğinde, beklenmeyen bir mahkumla geri döndü. Her santimetrede küfür ediyor, köpürüyor. Savaşıyor ve Case'e bir pislik ve korkak için korkunç intikam yemini ediyordu. Öyle ki kınamasının öfkesi generalin odasına bile ulaştı. Barış ve tebriklerin etkisi vardı. Aşıklar geceye ayrılmadan önce hala fısıldıyordu. Willett'in kulağına bile ulaştı. Açık pencerede mutlu bir şekilde uzanmış, Lilia'nın eli onun elindeydi. Güzel başı omzuna yastıklanmıştı. Açık ocakta okunmamış, açılmamış mektupların külleri yatıyordu. Onu suçlamaya gelmişti. Ama cehennemin ateşleri bile, onu burada şaşmazca takip eden yanlışlığın anısını yakamazdı. Çünkü ona ulaşan birkaç yarı sarhoş, her şeyi yıkan sözlerde. Harold Willett kendi utancının borularını duyuyordu. Günahı onu ortaya çıkarmıştı. Ve daha bir saat önce, rüyalarında gevezelik ettiği Stella'nın aslında Columbia'da kaybettiği favori bir tazısı olduğuna yemin etmişti. Yıllardır hiçbir Stella ona bir satır yazmamıştı. Ve tatlı, kıvrılmış yüzünü avuçlarının arasına alarak, yumuşak, nazik kahverengi gözleri güvenli, güzel mavi gözlerle sevgiyle bakarak şöyle demişti. Sevgilim, diğer erkekler gibi, çocukça hayallerim oldu. Hatta bir iki alev oldu ama hiç aşk olmadı, gerçek aşk. Ta ki hayatıma sen gelene kadar. Bir hafta içinde generalimle Prescott'ta olmam gerekiyor. Ama her gün, yokluğumun her anı, sen benim dünyadaki tek kız olacaksın. Başka bir elin dokunuşundan bile çekineceğim. Sen benim eşim olana kadar saatleri sayacağım. Ve ona inandı. Tamamen zavallı bir ruh. Kendine bile inanıyordu. Gri tilki, kendi haline dönmüştü. Departmanın komutanı olan general, tam bir aydır karargahta kalıyordu. Dağları ve sahayı böylesine seven biri için, bu durum gerçekten çok sıra dışıydı. Arizona'nın vahşi kabileleri, rezervasyonlarına toplanmıştı. Sadece muaf tutulan bir Choricahua grubu ve başlarına bedel atanan birkaç umutsuz çaresiz bunun dışındaydı. Bölgenin geçmişinde, böyle bir şey ne duyulmuş ne de görülmüştü. İşte bu yüzden, Fort Whipple noktası ile bitişik askeri yerleşim yerinde, eşi benzeri görülmemiş bir eğlence dönemi başlamıştı. Personelin ve ailelerinin evleri şenlenmişti. General ve iyi yürekli eşi, çocuksuz olmalarının da verdiği özlemle, kapılarını ordu yolcularına sonuna kadar açmışlardı. Misafirperverlikte sınır tanımıyorlardı. Frisco ve Amerika'dan yeni subaylar oraya gelmişti. Arizona'ya yeni adım atan hemşireler ve genç kadınlar.
Bir zamanlar izole olan bu çöl ve dağ karakollarını canlandırmak için buradaydılar. İkmal departmanından binbaşı Deniz, genç, güzel ve canlı bir eşle birlikte gelmişti. Deniz dans etmese bile, eşi pistten inmiyordu. Başka bir ikmal departmanından binbaşı Prime da yakın zamanda aralarına katılmıştı. Yanında eşi ve 2 kızı vardı. Okuldan yeni çıkmış, topluma henüz adım atmış, parlak ve canlı kızlardı bunlar. Belki de en önemlisi, piyadelerden olan bir alayın albayı ve Bayan Darrah. Yanlarında kızları Evelyn ile birlikte gelmişti. Evelyn, Golden Gate hakkındaki bekarları şaşkına çevirecek kadar güzel, göz alıcı bir kadındı. Onun gelişiyle birlikte, 100 mil veya daha fazla mesafedeki her kamp ve karakoldan subaylar Prescott'a akın etmeye başladı. Board, askeri mahkeme görevi ya da izin bahanesiyle. Neredeyse bir düzine subay bir araya toplanmıştı. Kurullar ve mahkemeler yavaşça uzayıp gidiyordu. Son seferin haritaları, raporları ve kayıtları, güneşli günlerde arada bir. Adeta zoraki bir şekilde gözden geçiriliyordu. Çünkü akıllar başka yerdeydi. At sürmeye, araba sürmeye, tramvaya ve piknik partilerine çok daha fazla düşünce. Zaman ve dikkat ayrılıyordu. Hatta kroket oynamak bile bir onur meselesi haline gelmişti. Her gece bir, hop, düzenleniyor, bazı geceler sabaha kadar süren balolar yapılıyordu. Ve tarihinde ilk kez, merkez, gerçekten bu kadar neşeli ve hareketliydi. Yakın geçmişte, Fort Whipple'da bir eğlence. Alaycı bir başkomiserin dediği gibi. Tam üniforma giyip Thompson'ın vals dans etmesini izlemekten ibaretti. O zamanlar istasyonda bu yeteneğe sahip sadece tek bir subay vardı. Ama artık durum farklıydı. Dansçılar, kız partnerlerden çok daha fazlaydı. Son gelenler görkemliydi, evli kadınlar ise adeta yonca giymiş gibi şanslı ve mutluydu. İyi vakit geçirsinler, dedi şef. Pragmatik yardımcısı, bazı subayları harita ve raporları tamamlamak için görevlerine geri göndermeyi önerdiğinde bu cevabı vermişti. Ona göre, gençlerin burada yaptığı tek şey işlerini ihmal etmekti. Ama tümen karargahında sabırsızlanacaklar, dedi kural ve bürokrasi adamı. Bu tehdit, genellikle departman komutanlarına geri adım attıran bir kamçıydı. Ama kıruka sökmezdi. İyi vakit geçirsinler. O gençlerin hepsi son 6 aydır izcilik yapıyor, dağlarda kavga ediyor. Pastırma ve fasulye ile geçiniyorlar. Onları böyle dans ederken izlemeyi seviyorum. Ofis ortamında yetişmiş memur iç çekti. Gazetelerin ya da kongrenin bunu bilseydi ne diyeceğini merak etti. Hizmette yoğrulmuş olan asker ise, tüm suçları ve sorumluluğu üstleneceğini söyledi. Ve bu konu orada kapandı. İşte süvari ve piyadenin genç, cesur adamları buradaydı. Aktif, ince, kaslı, berrak gözlü ve bronz yanaklı adamlar. Genellikle başyapıt niteliğinde dansçılar ve binicilerdi. Her yönüyle mükemmel ortaklardı. Ancak çok azı yağmurlu günler için bir kuruş bile ayırmıştı. Hatta bazılarının maaş hesapları bile ipotekliydi. Camp Cameron'dan Billy Ray vardı. Bir vakroyu, yani yerel binicileri bile geride bırakabilirdi. McDowell'den Legs, Blake vardı ki, bir Apache'yi bile hızla aşabiliyordu. Sadece bir yılda ün kazanan izcilerden Stryker ve onun sınıf arkadaşı, Lord Mitchell da oradaydı. İlk birkaç ay boyunca askerlerin aristokrat tavırlarına güldüğü, ardından mağaralardaki o şiddetli savaştan sonra cesaretiyle tapılan, Lord Mitchell. Uzak Doğu'da eşleri, yani daha iyi yarıları olan 3-4 genç Benedict. Yani çiçeği burnunda evli adam da vardı. Dans günlerini pek unutmuş sayılmazlardı, ama bu ortama çok da kapılmıyorlardı. Denizaltılar arasında daha sönük ışıklar, henüz bekar olan 2 ya da 3 kaptan vardı. Hatta diğerlerinin pek de iyi konuşmadığı bir iki adam bile aralarındaydı. Craven gibi ve Blake'in adını bile anmadığı, o adam Gleason gibi. Sonra Wickenburg ve Date Creek'ten Steele ve Kelly vardı. Strong ise Alm'den gelecekti. Strong, kendi halkı tarafından tercümanı öldürmekle suçlandığında gizlenen. Ama başına bir bedel belirlenince satılan o çaresiz Apache Sanchez'i zincirlerle getirecekti. Komutan, şanslı generalin özellikle büyük bir sevgi duyduğu Archer'a bir başka mesaj daha gönderdi. İyi kalpli eşi de M.R.S., Archer'a bir mektup yazmıştı. Onun ve Lilian'ın bir hafta boyunca misafirleri olmaları için adeta yalvarıyordu. Ve bundan sonra mümkün olduğunca uzun süre. Amaç, nişanın onaylanıp kutlanmasıydı.
Mektupta şöyle yazıyordu: "Çünkü hepimiz Bay Willett'i en şanslı adam olarak görüyoruz." Ve tabii ki, generalin diğer yardımcıları Wickham ve Bright da oradaydı. Onlar ünlü eğlence sanatçılarıydılar. Ve belki de en önemlisi. İlk kez Arizona'nın tüm asker güzellerinin karşısına çıkan, generalin son gözdesi, yakışıklı, zarif ve çekici Hal Willett vardı. Willett, kendine has bir mütevazılıkla, nişanlı olduğundan, ta ki Bayan Stannard'ın Bayan Crook'a yazdığı mektup ortaya çıkana kadar hiç bahsetmemişti. Ve bizler, Bayan Stannard'ı tanıyan ve seven bizler, onun bu mektubu neden yazdığını tam olarak biliyorduk. Ve tıpkı Willett gibi, onu asla suçlamadık. Tam o gece, Willett onunla muhteşem bir şekilde dans ediyordu. Bir gün önce nefesini tutarak dinlediği şeyleri, şimdi Evelyn Darrah'ın kulağına fısıldıyordu. Bıyığı, genç kadının güzel kulağına hafifçe değdi. En güzel, kayma, adımı sırasında başını eğdi ve daha fazlasını mırıldandı. İşte tam o anda, Evelyn, adamın kolunun çemberinden fırladı. Ona mesafeli, saygın bir nezaket gösterdi. Oldukça şaşırmıştı. Ve Willett'i şaşkına çeviren o soruyu sordu. "Bu biraz yüksek değil mi? Bir beyefendi oyunu için, Bay Willett." Sözler. Sadece bu sözler bile adamı şoke etmeye yetti. Kendini toparladığı anda, "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. Genç kadın, tekrar tam boyuna doğrularak ve onun gözlerinin içine güzelce bakarak cevap verdi. "Yani, nişanlı bir adam için sınırı çoktan aştın. Ya da senin deyiminle, bahsi fazla yükselttin." O sırada salonda onlarca kişi dans ediyor, sohbet ediyor, gülüşüyordu. Ancak birkaç kişinin gözü onların üzerindeydi. Önce güzel bayan Denise, ardından Evelyn Darrah'ın diğer taliplerini bir kenara süpüren bu adamın tutkulu bağlılığına bakıyorlardı. Bu durum tüm dilleri sallamaya yetmişti. "Yine eski Willett," dedi Bright. Onu West Point'ten tanıyordu. Sadece o gün ALMY ve McDowell'dan posta gelmişti. Bright, bu postanın neyi ifşa edeceğini iyi bilmeliydi. Başka mektuplar da olmalıydı. Erkekler arasında yazılan mektuplar. Çünkü subay yemekhanesinde, şansın dalgalanmalarına, poker terimlerine, straights ve pots kartlarının karşılaştırmalı değerlerine sinsi sinsi göndermeler yapılıyordu. Ve bu kız, dönüp onunla, o unuttuğu oyunun sözleriyle alay etmişti. Umutla. Ayrıca Evelyn, kolayca tapınabileceği, narin ve hassas küçük bir çöl çiçeği değildi. Parlak, güzel ve son derece deneyimli bir toplum kadınıydı. Willett onunla görüşmeye cesaret etmiş, ilgisini çekmiş. Hayran bırakmış ve şimdi neredeyse büyülemişti. Willett henüz yaralarından tamamen iyileşmemişti. Hala zayıftı. Ata binmek, tırmanmak ya da yürümek için çok güçsüzdü. Ama bakışları yetiyordu. En ilginç olanı da, sakat sandalyesine uzanmış haliydi. İyileşme sürecinde kadınlar gelip ona adeta hizmet etmişti. Hatta bazı yaşlıların söylediğine göre, güzel bayan Denise bu ilgisiyle kendini oldukça rezil etmişti. Ama iş Evelyn Darrah için araya girmeye gelince, Willett, sonunda sadece onun için bile ayağa kalkmak zorunda kalmıştı. Şimdi mırıldanarak onunla dans etmeye cesaret ediyordu. Başka hiçbir şeyi bu kadar iyi yapamıyordu. Erkekler ve kadınlar onları, belki biraz kıskançlıkla ama yine de sevinçle izliyordu. Evet, şimdi herkes onları izliyordu. Willett, genç kadını koltuğuna kadar takip etti. Yanındaki oturtucuya oturdu ve tekrar ona doğru eğildi. Solgundu, huzursuzdu. İnsanlar onun konuştuğunu, şiddetle yalvardığını gördü. Kadının üzerinde üstünlük kurduğunu fark ettiler. Çünkü adamın solgunluğu ve yoğun duygusu, tutkulu sözlerine büyük bir güç katıyordu. Evelyn, pratik bir güzellik olabilirdi, flörtün ve aşkın dilini iyi bilebilirdi. Ama bu yapıdaki bir kadın gerçekten nadirdir. Ve böyle bir kombinasyon karşısında, en azından karşısındaki adam tarafından sevildiğine tamamen inanmadan edemezdi. Bir zamanlar, Stella'nın tutkulu mektupları, Willett'in şöminesinin üzerinde açılmamış paketler halinde dururdu. Sonra başka bir yıldız yükselip batmış. Mektuplarını sadece şömine ızgarasının küllerine göndermişti. Ve şimdi, tam da bu gece, masasının altında gizlenmiş, uzun, sıkı yazılmış, çapraz çizgilerle dolu, zarif sayfalar yatıyordu. Genç, hilesiz ve görkemli bir doğanın iç döküşleriydi bunlar. Ve onlar da, tıpkı o eski Stella'nınkiler gibi, okunmamış, dikkate alınmamış, neredeyse istenmeyen bir şekilde öylece yatıyordu.
Çünkü adam, bu meydan okuyan, korkusuz kadının ona karşı duruşuyla alevlenmişti. Ve içindeki o şeytan durmadan ısrar ediyordu. Onu etkile, kazan, fethet, ez, ne olursa olsun. O gece, birbirini izleyen o çılgın gecelerden sadece biriydi. Villet, her taraftan gelen tebrikleri gülümseyerek kabul etmek ve geleneksel teşekkür sözlerini söylemek zorundaydı. Şarp ve keskin tebrikler peş peşe geliyordu. Erkekler ve kadınlar, her köşede ona ipotek edilmiş, yani nişanlı bir adam olduğunu hatırlatmak için özel bir çaba harcıyorlardı. Ama yine de, o kadar tuhaf bir yaratılışı vardı ki. O anda hayatının sadece tek bir amacı kalmıştı, Evelyn Darrah. Gece gündüz onu aradı, peşinden koştu. Erkekler yavaş yavaş ondan uzaklaşmaya başladı, ama o bunu hiç umursamadı. Kadınlar ondan geri çekiliyordu, bunu görüyordu. Ancak bu oyunda bir kumarbazın deliliği vardı. Onların kendisini küçümsemesine göz yumdu. Bu fethin heyecan verici sevinciyle karşılaştırıldığında, onların küçümsemeleri ne ifade ederdi ki? Bu kadın sonunda ayaklarının dibindeydi. Aşağıda, yalvarıyor, dua ediyordu. Onu reddetmek ya da etkilemek artık tamamen onun elindeydi. Kendi gücüyle onu anında sürükleyebileceğinden asla şüphe duymuyordu. Uzun yıldır diğer kadınların dilinden düşürmediği o adam. Şimdi bu zarif, görkemli sevgilinin tutkusundan zevk alıyordu. Ve şimdi kadın onundu. Cesaret ettiği kadar ileri gidebileceği bir adam vardı karşısında. Kendi kaprisi olarak onu kırıp dökmeye ya da dilediği gibi yapmaya zorlayabilirdi. Ya erkekler sert görünse ve kadınlar ondan kaçsa ne olurdu? Bu maç kesinlikle bu bedele değerdi. Kim ne derse desin, kim alay ederse etsin. Neşeli geçeceği vaat edilen o 2 haftalık süre, birden ciddi ve gergin bir anla dolup taşmıştı. Strong, zincirlenmiş Apache Sanchez'i getirerek kampa ulaşmıştı. Kendisine misafirperverlikle bir hafta kalıp biraz eğlenmesi teklif edildiğinde, mümkün olan en kısa sürede geri dönmesi gerektiğini söyledi. Bright'a gizlice, yaşlı adam onu çok rahatsız ediyordu, dedi. Yaşlı adam buraya geliyor, diye yanıtladı Bright. Generalin onu ikna edebileceği kadar hızlı gelecek. Ve kalbinin kıvrımlarını ısıtacak bir karşılama hazırlayacak. Sonra, sadık bir yardımcıya yakışır şekilde Bright, Archer'ın yardımcısına bir şeyi açıklamaya çalıştı. Genel komutan, kamptaki komutanla görüşmeye zorlanmıştı. Ama ona şahsen derin bir sevgi ve saygı duyuyordu. Korkarım, dedi, General Archer, bu, Tonyo meselesi ve Harris hakkında yanlış anlaşıldığını düşünüyor. İşte Villet. Şimdi, Tonyo'ya karşı tüm davayı bırakıp bu konuda daha fazla konuşmamaya tamamen hazır. Ne, dedi Strong, şaşkınlık ve hayranlıkla. Neden? Alm de onu defalarca lanetledi. 2 kez onu öldürmeye çalıştığına yemin etti. Eğer beraat ederse, Tonyo. Allah aşkına, o zaman kimi şüpheliyor? Strong, Firari Dooley'nin, yani namı diğer Quigley'nin o öfkeli sözlerini hatırlarken, garip bir düşünce aklına takıldı. Orada başka bir mahkum daha vardı. Bright konudan kaçtı. Tuhaf olan şey, dedi, Brown'un McDowell'da bir soruşturma talep etmesi. Kampta bir işbirliği olduğuna inandığını söylüyor. Tonyo'nun bir Trump, yani gizli bir koz olduğunu iddia eden adamlar var. Ve şimdi Harris'ten haber aldık, o da soruşturma talep ediyor. Hem de, Tonyo'nun adına. Hikayenin bir tarafı olduğunu söylüyor ki, bunu sadece Tonyo anlatabilir. Ve sadece büyük şefe anlatacak. Strong bir an durup düşündü. Amde aklımıza bile gelmeyen birden fazla tuhaf şey var, dedi. Harris ve Tonyo'nun o Sanchez kalabalığıyla hiçbir ilgisi yoktu. Diğer Sanchez ve Munoz, Tonyo'nun kovalanmasına yardım ettiler. Onu yakalamak için ellerinden geleni yaptılar. Ama şimdi McDowell'de hırsızlar gibi birbirlerine çok yakınlar. Hiç de bile, birbirlerini hiç görmediler. Ta ki birisi Brown'u, generalin, Tonyo'ya gösterdiği iyilikleri kınayacağına inandırana kadar. O zaman onu Sanchez'e göndermekten başka ne yapıyordu? O gece ikisi de kaçıyor. Sonra, Pecci'nin kendi ekibi, ödül parası için onu geri getirdi. Arizona'da, Tonyo'ya dokunmaları için yeterince para ya da kan yok. Sanchez generalle konuşmak istiyor. Şefin bilmek istediği şeyleri söyleyebileceğini iddia ediyor. Yapabilir mi dersin? Nasıl bileyim ki, diye sordu Strong. Bu işte benim çözebileceğimden çok daha fazla bir karışıklık var, bana kalırsa.
Apaçilerle nasıl başa çıkacağımızı göstermek için gelen bu güzel tüylü kuşa, yani Wille'de birden fazla adamın kin beslediği görünüyor. Ve Bright konuyu hemen değiştirdi. Güçlerin, yani üstlerin yöntemlerini birileri sorgulamaya cesaret ettiğinde hep yapıldığı gibi. Yine de, generaline Strong'un bu şüphelerini çıtlattı. Ve o gece general, hem Sanchez'i hem de Strong'u huzuruna çağırdı. Ay ışığının altında, eski kütük nöbetçi evinin yanında, dramatik bir sahne yaşandı. Sanchez, ağır zincirlerle bağlanmıştı. Hızla asılacağına ya da vurulacağına inanarak neredeyse aklını yitirmek üzereydi. Uzun sakallı komutanı karşısında görünce anında dizlerinin üzerine çöktü. Adamın elini tutmaya çalıştı. Hint-Meksika sınırının o tarif edilemez jargonuyla, generalin merhametine sığındı. Fakir, haksızlığa uğramış ve masum bir adam olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı. Öldürmeyi hiç düşünmemişti. Sadece tercüman onu kaçmaya, terk etmeye ikna etmişti. Ve sonra o tercüman onu vurmaya çalışmıştı. Kendi hayatını kurtarmak için koruyucusuna sertçe, çok sertçe vurmuştu. Ona zarar verdiğini hiç bilmeden de kaçmıştı. McDowell'dan çok korkmuştu. Askerlerin onu linç etmeyi planladığını düşünmüştü. Kalmaya cesaret edememişti. Zincirlerini ve pencere parmaklıklarını törpülemişti. Onları koparıp kaçma fırsatını kollarken, Tonio da onunla aynı hücreye konmuştu. O gece fırsatını bulup dışarı çıkmış ve dağlara doğru kaymıştı. Üçüncü nöbet değişimi incelenmeden hemen önceydi bu. Ama, Tonio uyanmamıştı, ona hiçbir şey söylememişti. Tonio, 2 kez Teğmen Willett'i öldürmeye çalışan kötü bir Kızılderiliydi. Tonio asılmalıydı. Tonio'nun adamları Sanchez'den nefret ediyordu. Çünkü o, her zaman büyükbaş suçlu ve Amerikalıların dostuydu. Tonio onun nerede saklandığını biliyordu ve Teğmen Harris'i yakalaması için görevlendirmişti. Sanchez şöyle yalvardı, eğer büyük şef onu serbest bırakırsa. 2, 3, Peçi Mohav'ı, yani, Tonio'nun kendi adamlarını buraya getirirdi. Onlar, Tonio'nun Teniente Willett'i vurup öldürmeye çalıştığını gözleriyle görmüşlerdi. Onu vurduğunu, hem de 2 kez vurduğunu görmüşlerdi. Sanchez, Kutsal Bakire'yi ve tüm azizleri masumiyetine tanık olmaya çağırdı. Tüm gerçeğin bu olduğunu söyledi. Şef ise, sadece derin bir inanmazlık ve tiksinti hareketiyle sessizce arkasını döndü. Ona söylesen iyi olur, Wickham, dedi. Ve Bright ile birlikte, karargah tepesine doğru yürümeye başladı. Konuyu halletmeyi Strong ve kıdemli yardımcıya bırakmıştı. Seni lanet aptal, dedi Blackbeard küçümseyerek. O vuran, Tonio değildi. Kendi halkın seni yarı yolda bıraktı. Tonio değildi. Teniente Willett'i vuran senin kendi kardeşindi. Kendi tabancası da olay yerinde bulundu. Kendi halkın onun yaptığını söylüyor. Yalan söylemek, yalan, diye bağırdı Sanchez. Korkudan ve çaresizlikten öfkeye kapılmıştı. Jose'nin o gece tabancası yoktu. Jose onu 2 gün önce Case, Monte oyununda. Kumar masasında kaptırıyor. Case, vur onu, Case, vur onu, Munoz onu görüyor. Peçi Mojave onu görüyor. Bakın, Senior Captain, hepsini getiriyorum. Hepsi öyle söylüyor. Bu Meksikalı çetesini bitirmeden önce gerçekleri öğreneceğimizi sanıyordum, dedi Wickham. Ne bir şaşkınlık ne de bir duygu belirtisi gösteriyordu. Çok iyi, Sanchez. Sana yemin etme ve tanıklarını getirme şansı vereceğiz. Onu götür, çavuş. Ve bunu şimdilik kendine sakla. Şimdi Dooley'i getirin. Yarım saat sonra, nöbetçilerin gece yarısı çağrısı etrafta yankılanırken, Hal Willett, Darrah'ın kapısında, o uzun ve ince gölgeye iyi geceler fısıldadı. Ardından yeni odasının merdivenlerinden hızla çıktı. Ancak bitişik verandada küçük bir grup bulduğunda şaşkına döndü. Orada 2 sivil vardı. Birinin şerif olduğunu hemen anladı. Strong da oradaydı. Ve Wickham, bu üçlüye alçak sesle talimatlar veriyordu. Şafakta başlarsın, diyordu Wickham. Bu sözler Willett'in kulağına çalınmıştı. Ve onu 1 hafta içinde Prescott'a getirmelisin. Daha fazla eskort almaya ihtiyacın yok, değil mi? Tabii ki hayır, dedi uzun boylu sivil. Merdivenlere doğru yürürken mesafeli bir cevap vermişti. Nedir bu, diye sordu Willett, konuya girmeye çalışarak. Sadece bir ilan, Willett, dedi Blackbeard. Hayal edilebilecek en umursamaz, en sıradan tavırla konuşuyordu. Sanchez, seni vuranın Case olduğuna yemin ediyor. Biz de onu bunu açıklaması için buraya çağırıyoruz. Sessizlik. Bir an için, oradaki 4 adam birden Willett'in yüzüne baktı.
Son zamanlarda zaten hep solgundu. Ama bu loş ışıkta, adeta kül gibi görünüyordu. Hafifçe sallandı. Sanki ani bir şok dalgası vücudundan geçmiş gibiydi. Sesini bulması 1-2 saniye sürdü. O anda kendini sıkarak, "Ne cehennemli bir saçmalık bu," dedi. Kendi tabancamı, Tonio'nun çaldığı o silahı, arkadaşlarının ya da kendisinin kaçarken düşürdüğü yerde bulmadılar mı? "Aman tanrım, evet," diye hafif, geçiştirici bir cevap geldi. 5 mil uzakta buldular. Ama Harris gerçek olanı, tam orada, tam o noktada buldu. Case, o silahı sadece 2 gün önce kumar masasında Sanchez'den kazanmış. Yani, haftanın sonunda, Tonio ile birlikte o da burada olacak. O hafta, Harold Willett için gerçekten çok kötü bir haftaydı. General, her zamanki gibi yanına Bright'ı da almıştı. Son zamanlarda isyan eden Kızılderililerin yeniden kurulmasını denetlemek için, o sağlam bahar arabasıyla hızla uzaklaşmıştı. Verde rezervasyonundaki ajan ise, daha sonra delilik teşhisi konulup tedavi edilecek olan bazı izdiham belirtileri gösteriyordu. Adam zor zamanlar geçirmişti. Demir bir adamın cesaretini bile sınayacak türden deneyimler yaşamıştı. Ki o, kesinlikle öyle demir gibi biri değildi. General, rezervasyonda işleri memnuniyetle hallettikten sonra yeni bir plan yapmıştı. Albay Pelham ile görüşmek ve Camp Sandy'ye iniş yapmak istiyordu. Hem onunla görüşecek hem de birlik ve bölük komutanlarıyla bir araya gelecekti. Dağlarda yapılan yoğun keşiflerin ardından, nihayet asker onurlarına geri dönmüşlerdi. General, karargahta kendisini temsil etmesi ve soruşturmasına devam etmesi için geride Wickham'ı bıraktı. Willett'i ise, sadece iyileşmesi için bırakmıştı. Çünkü bu parlak subayın kişisel personeline atanmasına neden olan o ani karardan, içten içe derin bir pişmanlık duyuyordu. Willett, o kuzey bölgesinde aslında değerli ve seçkin bir asker olarak biliniyordu. General de onu sadece bu özellikleriyle tanımıştı. Ancak Willett'in çok yönlü bir adam olduğu generalin aklına gelmemişti. Onun sahaya çıktığında istekli ve hırslı bir subaya dönüşebileceği, garnizona döndüğünde ise sadece bir kelebek gibi davranabileceği. Bu düz mantıklı şefin tahmin edebileceği bir şey değildi. Hem yırtıcı bir av köpeği hem de süslü bir kucak köpeği olmak. Böylesi bir birleşim orduda çok nadirdi. Ne var ki, Willett henüz saha hizmeti için tam anlamıyla uygun değildi. Gray Fox ise ona adil bir oyun alanı sunmak ve kendini düzeltmesi için bir şans vermek istiyordu. Şu anda onu hiçbir yere gönderemezdik. Ata binmeye uygun olsa bile bu imkansızdı, dedi Wickham. Gizlice kardeşinin yardımcısına fısıldayarak. Dooley'nin davası hemen başlıyor ve mahkeme Willett'in karakter şahitliğini istiyor. Ama Archer ve ailesi, onlar cuma gününe kadar kesinlikle burada olmalı. İşte o zaman, Willett'in uslu durması gerekecek. Willett elbette Archer'ın çağrıldığını çok iyi biliyordu. Onun yola çıktığını ve muhtemelen yanında Bayan Archer ile Lillian'ı da getireceğini tahmin ediyordu. Hesabına göre, aile cuma günü burada olacaktı. Bu sırada, garnizon çoktan yardım sinyalleri göndermeye başlamıştı bile. Ortada yıkılması gereken bir kale vardı. Evelyn Darrah, vaktiyle San Francisco'da epey flört etmiş olabilir, dedi Bayan Krug. Kendi yaşındaki çoğu kızdan çok daha fazla deneyime sahip olduğu kesin. Ama yine de kalpsiz biri değil. Ve o yakışıklı şakacı bunu biliyor. Bayan Darrah ile hiç konuştun mu, diye sordu güzel bir arkadaşı, merakla araya girerek. Kate Darrah ile konuştum. Tabii ki onunla konuştum, diye yanıtladı. Bana insanların ne dediğini ve ne düşündüğünü açıkça anlattı. Ama unutmayın, Kate Darrah kendisi de genç bir kızken tam bir flörtçüydü. Zamanında annesinin gözünü defalarca boyamıştı. Şimdi ise aynı şeyi kendi kızı ona yapıyor. EVVY, adeta annesini parmağında oynatıyor. O zaman bir de Albay Darrah var, diyerek bir fikir ortaya atıldı. Dickie Darrah mı, diyerek neşeyle ve küçümseyerek güldü Bayan Krug. Dickie Darrah asla ama asla Evie'ye karşı çıkmaya cesaret edemez. Hele ki karısına asla karşı gelemez. Kate Darrah'ın dediğine göre, tüm bunlar Hal Willett'in hak ettiği şeyler. Willett'in EVVY hakkında böyle aptalca davranması kızın suçu değil. Ve EVVY, ona hak ettiği o büyük dersi vermeye kesinlikle kararlı. Archer ailesi buraya geldiğinde, kız bu işi tamamen bitirecek. Ve onu da öylece bırakacak. Ancak Archer ailesi,
Prescott'taki hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği kadar erken bir zamanda geldi. Birileri fısıldadı, birden fazla kişi ise içinden geçirdi. Bayan Archer'ın, buralarda olup bitenler hakkında sandıklarından çok daha fazla bilgisi vardı. Ama o, bunu asla belli etmedi. Asla itiraf etmedi. Bu sırada posta binicileri yollarına devam ediyordu. Ödeme müdürü McDowell'ı ziyaret etmiş. Maazatzal dağlarını güvenle geçmiş ve paralarını Alm'de dağıtmışlardı. Neredeyse her gün birileri gidip geliyordu. Willett'ın elinden çıkan mektuplar Almy'ye sadece normal posta ile ulaşmıştı. Ancak görünüşe göre, üzerindeki görev baskısı nedeniyle bu mektuplar çok kısaydı. Ve kesinlikle Lilian'ın aradığı, özlediği türden değildi. Bu yüzden, genç kızın o tatlı yüzündeki neşeli parlaklık, adeta geldiği hızla yok olup gitmişti. Sevgilisinin kusursuz olduğuna, tüm şüphelerin üzerinde durduğuna cesurca inanan bir kız bile. Tıpkı Lilian'ın ısrarla inandığı gibi. O bile kalbinin derinliklerinde bir şeylerin eksildiğini, ihmal edildiğini hissederdi. Çünkü ihmal, aşkı yavaş yavaş zehirlerdi. Baba Archer durumu gördü. Ve sadece tek bir şey söyledi, mümkün olduğunca hızlı hazırlanın. Aslında cuma günü öğleyin gelmeleri bekleniyordu. Ancak perşembe akşamının geç saatlerinde, generalin o misafirperver odasına çoktan ulaşmışlardı bile. Yolculukları Agua Fraia üzerinden geçmişti. Kampta güzel bir öğle dinlenmesi yapmışlardı. Karşılamadaki tüm o sıcak, hoş geldiniz, dileklerine rağmen. Bayan Krug, kıvrımlı yolun hemen aşağısında bulunan, ışıl ışıl aydınlatılmış toplantı odasını işaret etti. Lilian'ı yanına çekerek, bu gece burada bir tatil dansı var, dedi. Çayımızı içtikten sonra aşağı ineceğiz. Ve hepsine büyük bir sürpriz yapacağız. Tam 3 gündür, Willett ofiste neredeyse hiç görünmemişti. Gerçi zaten yapacak pek bir işi de yoktu, belki sadece sağdan soldan gelen mektupları okuyordu. Evine sadece uyumak için uğruyordu. Adeta tamamen Darrah ailesinin evinde yaşamaya başlamıştı. Arkadaşlarının hiçbiri onu göremiyordu. Onun dünyası, artık sadece o uzun boylu, otoriter güzelliğin etrafında dönen bir danstan ibaretti. Kadın ise, adamın bu sonsuz bağlılığını artık çok doğal bir şeymiş gibi kabul ediyor. Etraftaki insanların ne düşündüğünü hiç umursamıyordu. Her şey, en başta sadece bir alaycılıkla, kibirle ve adeta şeytani bir oyunla başlamıştı. Kadının o baştaki ilgisizliği, akıl oyunları, kurnazlığı ve adamın gücüne meydan okuyuşu. Willett'i kışkırtmış, büyülemiş ve sonunda adeta deliye döndürmüştü. Tam geri çekilmek üzereyken, adamın o duruşu, çaresiz hareketleri ve içindeki gerçek çaresizlik kadını aniden korkutmuştu. Ve çok geçmeden, kadının kendi yaralı kalbi de bir teselli bulmak için haykırmaya başladı. Kendi iradesine rağmen, tüm kararlılığı yok olup gitmişti. O umursamazlığı kırılmış, gücü boşa harcanmış ve tamamen tükenmişti. Ne zaman onu küçümsemek istese, aksine ona boyun eğiyordu. Ne zaman onu reddetmek istese, kendini ona daha sıkı tutunurken buluyordu. Ve işte, şimdi son gece gelip çatmıştı. Onların o son flört anlarıydı. Evelyn Darrah, adamın kolunda adeta uçarcasına dans ediyor, salondaki tüm gözleri üzerine çekiyordu. Herkesin dikkat kesildiği Evelyn, artık kaderiyle yüzleştiğinin farkındaydı. Gece yarısından önce ona kesin bir cevap vermek zorundaydı. Ve bu cevabı kesinlikle kabul edecekti. Aslında her şeye ne kadar da dikkatsizce, öylesine başlamıştı. Bu tür ilişkiler onun için bir kahkahadan, eğlenceli bir oyundan başka ne anlam ifade edebilirdi ki? Ama daha sadece bir önceki gece. Karanlığın gölgesinde, babasının kapısının önünde fısıldaşırlarken, adam küçük bir kelime. Küçücük bir dokunuş, bir nişan sözü için adeta yalvarıyordu. İçinde düştüğü umutsuzluk cehenneminde, ona tutunacak bir umut ışığı arıyordu. O zayıf anında içine işleyen bir şeyler vardı. Çünkü Willett görmüştü. Herkes o güzel genç kızın kendi kalbine nasıl ihanet ettiğini fark etmişti. Adam, minnettarlığı, acımayı ve şefkati aşkla karıştırmıştı. Ta ki Harold Willett, Evelyn Darrah'ın gerçek yüzünü tanıyana kadar. Sonunda tutkulu ve ezici bir şekilde sevmenin ne demek olduğunu öğrenmişti. Sevmek, tapmak, ona delice ihtiyaç duymak ve arzu etmek. Birdenbire kendisini onun o güçlü pençesinde sıkışmış hissetti. Eğer kendini geri çekecek olursa,
Dudakları yanarak kadının dudaklarını aramış, bulmuş ve adeta büyülenmişti. Ancak ondan sonra, onun kollarından ayrılabilmişti. Evet, ancak o zaman, bu sabah, şiddetli bir baş ağrısı olduğunu söyleyerek odasından hiç çıkmamıştı. Öğleden sonra ise onunla tekrar karşılaşmak zorunda kaldı. Ancak içinden geldiği gibi onu geri püskürtemiyor, azarlayamıyor, tersleyemiyordu. O anlarda etraflarında sürekli birileri vardı. Büyük bir sahne, bir rezalet yaşanmamalıydı, kadın da bu durumu idare edebilecek kadar yetenekliydi. Ve şimdi, bu gece. Evet, adam onun ve alacağı o cevabın peşinden gelmişti. Willett, hemen personelden istifa etmeye, kendi alayına geri dönmeye ve Archer ailesiyle olan tüm bağlarını koparmaya hazır olduğunu söylüyordu. Tüm bunların, büyük bir hata olduğunu açıklıyordu. Kadın onun eşi olmayı kabul ettiğinde, adamın hırsını daha ne körükleyebilirdi ki? Ama tüm bunlar, genç kadını sadece korkutuyor ve ateşlendiriyordu. İçini büyük bir panik kaplamıştı. Sığınabileceği tek bir yer kalmıştı. Dans etmek. Dönen beyni ve deli gibi atan kalbi, o vahşi coşkunun içinde tamamen tükenene kadar dans etmek. Kendisini dansa kaldırmak isteyen adamların biri gidiyor, biri geliyordu. Kim bir fırsat bulursa, onunla durmaksızın dönüyordu. Ve kadın da hiç durmadan dans ediyordu. Tıpkı o eski zamanlarda bizim dans ettiğimiz gibi. Galop, dextemp, redova ve vals. O uzun, dalgalı, lüks ve son derece duysal, süzülme hareketleri. Etraftaki tüm erkekler ve kadınlar, gözlerini kırpmadan defalarca onları izliyordu. Willett onu adeta sahiplenmişti. Başka hiç kimseye bakmıyor, tek bir kelime bile edemiyordu. Aralarındaki o hareket uyumu o kadar harikaydı ki. O zarafet ve bedenlerinin güzelliği büyüleyiciydi. Ama sonunda, derin bir yorgunluk geldi. Toplantı salonunun hemen güneyindeki yamaçta, birkaç küçük sedir ağacı kümesi yükseliyordu. Burası, güney sırtındaki karargah evleri ile garnizonun küçük kulübeleri arasındaki alçak bir zemindi. Sığ vadiden geçen, bastıkça gıcırdayan çam ağacından bir yürüyüş yolu uzanıyordu. Çünkü buralarda, dağlarda bazen yağmur yağıyordu. Oysa doğudaki o derin ve kurak vadilere neredeyse hiç yağmur düşmezdi. Diğer tarafta, kuzey ve kuzeydoğudaki garnizon evlerine uzanan çakıllı bir yol vardı. Bir başka yol ise daha dar ve eğri bürüydü. Çam ve sedir ağaçlarının arasında kıvrıla kıvrıla dolanıyor, tepenin arkasında gözden kayboluyordu. Generalin malikanesinin o geniş verandası ise, tüm bu manzarayı yukarıdan izliyordu. Akşamlar sıcak olduğunda ve dansçılar hararetten kızardığında, ya da bazen böyle bir bahaneye hiç gerek bile kalmadığında, genç çiftler biraz temiz hava almak, romantik duygular yaşamak ve yıldız ışığı altında flört etmek için burada yürümeye alışkındı. Willett bu ağaçlık labirenti zaten çok iyi biliyordu. Onu salondan uzaklaştırıp ileriye götürmek için bu fırsatı memnuniyetle karşıladı. Koluyla kadını adeta destekliyor, sarıyordu. Saat yaklaşık 11'e gelmişti. Yaşlılar o sırada hafif ikramların tadını çıkarıyordu. Müzisyenler ise kısa bir mola vermenin mutluluğunu yaşıyordu. Birer sandviç, bir fincan kahve ve tüttürülen bir piponun ardından, tekrar o melodik ama monoton işlerine geri döneceklerdi. Toplantı odasının pencereleri yere o kadar yakındı ki, dansa katılmayanların dışarıdan içeriği izlemesi son derece kolay oluyordu. Çoğu zaman, hayranlıkla bakan saygılı bir seyirci grubu binanın etrafını sarardı. Ta ki gece yarısı yoklaması askerleri geri çağırana dek. Ama bu perşembe gecesi, güney pencerelerinden sadece 2 ya da 3 küçük grup içeriye bakıyordu. Bazıları, generalin odasından aşağıya henüz yeni inmişti. Bayan Crook'un gülerek sunduğu o, çaydan sonra aşağı inme, önerisine. Bayan Archer nazikçe itiraz etti. Çünkü vakit çok geçti. Üzerlerinde uygun kıyafetler yoktu. Üstelik Lilian'ın çok yorgun olmasından korkuyordu. Hangi anne, bir gün boyunca yolculuk yapmış değerli kızının, seyahat kıyafetleriyle bir baloya çıkmasına razı gelirdi ki? Annesinin bu itirazına rağmen, Lilian ilk başta hiç karşılık vermedi. İlk dakikalarda yüzüne vuran o hafif kızarıklık, kısa sürede yerini derin bir solgunluğa bıraktı. Bu durum, annesinin haklı olduğunu, kızın gerçekten çok yorgun düştüğünü gösteriyordu. Ama çok geçmeden hepsi, yani babası, annesi ve ev sahipleri fark ettiler ki, genç kızın zihni tamamen o danstaydı.
Kulakları, sadece salondan arada bir yükselen o tanıdık müziğin notlarındaydı. Biraz sonra, sıcak bir çay ve bol bir akşam yemeğiyle dinlendiklerinde. Bakışlar yeniden salona çevrildi. Dans sesleri dışarıya taşarken, Bayan Krug, Lilian'ın gözlerindeki o derin özlemi yakalamayı başardı. "Hadi," dedi Bayan Krug. "Birkaç dakikalığına aşağı inip içeriye bir bakalım. Lilian da görmeyi çok istiyor zaten. Ben de yan tarafa haber gönderirim, bu da birilerine hareket getirecek bir şeyler ayarlar." Şallarını alıp hemen yola koyuldular. Baba Archer, nazikçe kolunu komutanın karısına uzattı ama kadın bunu kabul etmedi. "Saçmalık. Sana rehberlik etmesi gereken benim. O yürüyüş yolu diktir, eğridir. Ve sedir ağaçlarının arasına girdiğinizde zifiri karanlık olur. Ben Bayan Archer ile sohbet etmek istiyorum," dedi. Yaşlı asker, kadına içinden derin bir teşekkür sundu. Bu gece, her zamankinden daha çok kendi küçük kızının koluna girmesini istiyordu. Acaba o da içine doğan o kötü önseziyi hissetmiş olabilir miydi? Annesi, ona daha önce aldıkları o küçük ipuçlarından bahsetmiş miydi? Bir şeyler oluyordu. Buna yemin edebilirdi. Onu garip bir şekilde sessiz bırakan, ama aynı zamanda hevesli, titreyen ve son derece gergin yapan bir şey vardı. Binaya yaklaştıklarında, babasının kolunu tutan o küçücük el, garip bir heyecanla titremeye başladı. Kendisini arkadaşlarına ve ev sahiplerine yaklaşmaya zorlayan bir güç vardı sanki. Tam o sırada, birileri genç bir subayı merdivenlere çağırmak üzereyken, Lilian aniden araya girdi. "Ah, lütfen," dedi sadece. Parmakları, mantosunun titreyen kıvrımını sıkıca yakalamıştı. Bayan Krug hemen ona döndü. "İstemiyor musun?" diye sordu, hızlı ve anlayışlı bir sesle. "O zaman yapmayacağım. Nasılsa bolca vaktimiz var. Önce dansı izleyelim." Ve böylece, hepsini güney pencerelerine yakın bir yere topladı. Lilian ve babası pencereye en yakın noktadaydı. Bayan Krug ve Bayan Archer ise bir sonraki pencereye geçtiler. O anda orkestra, Keller Bela'nın "Schönen Rhein" adlı eserini çalıyordu. Vals ölçüsündeki bu müzik, tatlı, tuhaf, çekici ama bir o kadar da hüzünlüydü. Parçada, o uyarıcı Lorelei motifi hakimiyet kuruyordu. Dudakları hafifçe aralanmış, babasının yanına iyice sokulmuş olan Lilian, pencerenin hemen önünde durmuş, dikkatle bakıyor ve dinliyordu. Tek bir kelime bile etmiyordu. Salonda şu anda sadece 3 çift dans ediyordu. Ama dışarıdan bakan biri için, sanki orada sadece tek bir çift vardı. Çünkü salonun içindeki ve dışındaki herkesin gözleri, tek bir noktaya kilitlenmişti. Garip bir kapris nedeniyle, Evelyn Darrah o gece simsiyah giyinmeyi seçmişti. Üzerindeki o siyah tül elbise, örümcek ağı gibi zarif dantelleri, parıldayan işlemeleri ve geniş kuyruğuyla büyüleyiciydi. Düşük kesim korsesi, şekilli kollarını, zarif boynunu ve omuzlarını tamamen ortaya çıkarıyor. O uzun ve ince endamının zarafetini katbekat artırıyordu. Koyu renkli saçları yukarıda toplanmıştı. Ama bazı bukleler, oradan oraya savrularak o yumuşak, pürüzsüz tenine dökülüyor. Yanağında ve şakaklarında geziniyordu. Ağır kirpikli göz kapakları, yere doğru bakan gözlerini yarı yarıya örtmüştü. Mercan rengi dudakları hafifçe aralanmıştı. Adeta bir kraliçeyi andıran başını, adamın büyük bir hevesle fısıldadığı sözleri kaçırmamak için hafifçe eğmişti. Yüzlerinde tek bir gülümseme bile yoktu. Her ikisi de karanlık, kasvetli, son derece güzel ve dalgındı. Adamın o yakışıklı başı, kadına doğru iyice eğildi. Öyle ki, kıvrık bıyıkları kadının yuvarlak ve kızarmış yanağına adeta değiyordu. Kusursuz bir ritim ve uyum içindeydiler. Bu iki uzun ve zarif beden, o etkileyici aşk müziğiyle birlikte sallanıyor. Her adımları, her hareketleri mükemmel bir ahenkle birleşiyordu. Sanki hiçbir yönlendirmeye ihtiyaç duymuyor gibiydiler. Yavaşça süzülüyor, dönüyor ve yeniden geri geliyorlardı. Adam kusursuz üniformasıyla, kadın ise o uçuşan, şeffaf ve asil siyah elbisesiyle, hiç çaba harcamadan havada adeta süzülüyor gibiydi. İnsanların oturup ya da ayakta durup onlara böyle bakmasına şaşmamalıydı. Kenar sıralarda oturan yaşlılar, pistteki diğer dansçılar ve pencerelerin önünde kelimesizce bekleyen o birkaç kişi. Herkes büyülenmişti. Derken, Lorelei melodisi son notlarına ulaştı. O tatlı ve hüzünlü müzik aniden kesildi ve vals sona erdi. İnsanlar yavaş yavaş kapıya doğru hareket etmeye başladı.
Yemek yemeye gidiyorlar, dedi Bayan Krug. Bakın, orkestra üyeleri de ayrılıyor. Biz de. Gitmeli miyiz? Sanırım hayır. Eğer bir sakıncası yoksa, dedi Bayan Archer. Gözlerini endişeyle diğer pencereye çevirmişti. Lillian, hala o çiftin az önce geçtiği ve şimdi girdikleri o kapıya doğru. Gözünü kırpmadan bakıyordu. Ne bir kelime konuşmuştu, ne de yerinden kıpırdamıştı. Babası da öylece duruyordu. Adamın sırtı onlara dönüktü. Ancak başının duruşundan, karısının gözlerinin o sevgili çocuklarının yüzüne kilitlendiğini çok iyi biliyordu. Kim bilir kalbinde ne kadar derin bir üzüntü, ne büyük bir sempati vardı. Ve o adama karşı ne kadar büyük bir özlem, öfke ve kin tutkusu alevleniyordu. Gel, dedi Bayan Krug kısaca. Çünkü o da durumu görmüştü. Sonra Baba Archer, kolunu sıkıca kavramış olan o ince parmakların üzerine nazikçe elini koydu. Tam o anda, aniden küçük bir iç çekiş. Bir hıçkırık ve derin bir ürpertiyle Lillian ona döndü. Gözleri kocaman açılmıştı, kuru ama parıldıyordu. Ah, ne kadar da güzel dans etmediler mi? Değil mi? Diye bağırdı genç kız. Baba, öfkeden dişlerini sıktı. Ve onu oradan uzaklaştırmak için hemen arkasını döndü. Ve tam o anda, hayatta hep böyle şeyler olur ya. Köşeden kim çıksa beğenirsiniz? Papaz ve eşi, yanlarında başçavuşun karısı ve Camp Sandy'den gelen bir misafirle birlikte tam o sırada karşılarına çıkıverdi. Bayan Krug ve Bayan Archer'ın oradan kaçıp eve dönmeye çalıştığını tam zamanında görmüşlerdi. Artık çok geçti. Yakalanmışlardı. Etrafları sarılmış ve adeta soru yağmuruna tutulmuşlardı. Ah, ne zaman geldiniz, buraya nasıl ulaştınız, Lillian nerede? Gibi sorular peş peşe geliyordu. Baba Archer, hiç tereddüt etmeden hızlıca harekete geçti. Hemen kızına doğru döndü. Buradan tatlım, diye mırıldandı. O koca yüreğinden yükselen, sevgi dolu bir baba şefkatiyle. Attıkları birkaç adım onları yeniden karanlığın içine çekti. Batı ucunda, akşam yemeğinden gelen seslerin gürültüsü, fincan ve tabak tıkırtıları diğer tüm sesleri bastırıyordu. Sonra o karanlıkta, hala çıt çıkarmadan, canından çok sevdiği kızını o küçük ahşap köprüden geçirdi. Sedir ağaçlarının arasındaki o hafif yamaçtan yukarıya doğru götürdü. Geniş yoldan saparak, o ısrarcı insanlardan kaçmayı amaçlıyordu. Tek umudu, çocuğunu bir an önce kendi odasına götürmek ve annesi gelene kadar onu orada koruma altına almaktı. Dünyada öyle bir keder vardır ki, anlayışın tamamen ötesindedir ve herkes tarafından bilinmez. Kalbindeki o derin acıyı hisseden, canından çok sevdiği çocuğunun acı çekişini gören. Ama bunu kelimelere dökmeye bile cesaret edemeyen bir babanın o dilsiz, çaresiz ve güçsüz kederi. Ve kader, hala onlara karşı oyununu oynuyordu. Ruhları iyileştirmeyi amaçlayan Tanrı, bazen bir bıçak gibi hem merhametli hem de acımasız olabiliyordu. Bu nazik çiçek, yani Lillian ne kadar günahsız olsa da, o bile bu acıyı çekmek ve buna dayanmak zorundaydı. Çünkü önlerinde yine engeller vardı. Üstelik tam da yollarının üzerinde, tam burada. Neredeyse hiç farkına varmadan onların üzerine doğru gelmişlerdi. Ama neyse ki henüz görünmemiş ve duyulmamışlardı. Çünkü birbirlerine tamamen dalmış olan o karşıdaki çift, dünyada sadece kendi ilişkilerini görüyor ve yaşıyordu. Belki de böylesi onlar için en doğrusuydu. Yaşlı askerin kulağına ilk çalınan şey, boğuk bir hıçkırık ve bastırılmış bir çığlık oldu. Ardından, derin ve erkeksi bir sesin yalvarışı duyuldu. İtirazlar ediyordu. Peş peşe fısıldanan kelimeler, adeta bir sel gibi akıyordu. Sevgi dolu, güven verici, okşayan, tutkulu ve heyecan verici bir aşk seliydi bu. Hıçkırıklar ve öpücükler birbirine karışıyordu. Çünkü kadının o ağır yükü taşıyamayan doğası, bu büyük baskı altında nihayet kırılmıştı. Ve o, kollarının arasına sığındığı bu yeni sevgilinin göğsünde, kalbindeki her şeyi döküyordu. Baba Archer, büyük bir öfkeyle onları hızla yanından geçip gitmek istedi. Ama Lillian onu birden tuttu. O taraftan değil, ah, o taraftan değil, diye fısıldadı boğuk bir sesle. Baba o an her şeyi anladı. Ve birlikte, geldikleri o yoldan hızla geri kaçtılar.